Yutulan Yıldız 451 katılımı. Şehir liderinin ikametgahı son derece genişti. İçeride 1,000'lik dairesel bir alanı kaplayan birçok yapı vardı. Siyah cübbeli alıcı, Liu Ofeng ve 12 kişilik grubu yaklaşık 60 metre genişliğinde ve 120 metre yüksekliğinde bir patikadan geçirdi. Bu patikanın kenarlarında her biri 160 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğinde devasa bronz kapılar vardı ve her birinin üzerinde eski kelimeler vardı. Muzu, devasa balta, Dragon Age. Her kapının önünde nazik görünüşlü yaşlı bir adam duruyordu. Tuhaf olan şey şuydu. Her kapının önünde duran yaşlı adamın hepsi birbirine benziyordu. Burada toplam 52 kapı var ve her biri 52 temel kaos tablet odasından birini açılıyor. Siyah cübbeli alıcı gülümsedi. İleride 9 evren tablet eğitim odasının girişi var. Ah, geldik. Liu Ofeng devasa bronz kapıya baktı. 100 milyon yıldan fazla süredir burada olan bronz kapının üzerinde 2 evren dili kelimesi vardı. 120 yüksekliğinde 9 kapı, insanın yardım etmesini ancak bütünüyle görmek için yukarı bakmasını sağladı. Kapının yanında, görünüşü diğer tüm yaşlı adamlara benzeyen, alnında dik gözlü yaşlı bir adam duruyordu. "Efendim Kandeli." Siyah cübbeli alıcı eğildi. Üç gözlü yaşlı adam gülümsedi ve Liu Ofeng'e ve gruba baktı. "Sanal Evren şirketinden yeni bir serseri grubu mu?" "Evet." Siyah cübbeli alıcı kıyaslanamayacak kadar saygılıydı ve ardından dönüp gruba baktı. "Bu Lord Kandeli, ilkel kaos tableti eğitim odalarının koruyucusu. 52 tablet kapısının her birinin önünde. Hepsi Lord Kandeli'nin yarattığı klonlar. 1 milyonu aşkın süredir 52 kapıyı koruyor, ilkel kaos şehrinin en saygı duyulan savaşçısı." Hua. Gençlerden oluşan grup bu sıradan görünümlü üç gözlü yaşlı adama baktıklarında şok oldular. Aslında 52 kapının tamamını koruyanın bir kişi olduğunu öğrenince şaşırdılar. Primal Kaos şehrinin 3 hazinesinden biri olan bu 52 tabletin önemi akıl almazdı. Bir kişinin kendisine göz kulak olması için 52 klon yaratmasına izin verildiğinde, bu kişi ne kadar güçlüydü. Ve onları 1 milyondan fazla çadır koruyordu. Yunmo gezegeninin efendisi Huyanbo'ya gelince, o yalnızca 6000'den fazla çağdan beri yaşıyordu. "Efendim Kandli." Liu Ofeng ve grup saygıyla eğildiler. "Hehe, gerçekten çok gençler, sana bakmak insanlığın gelecek umuduna bakmak gibi." Kandeli gülümseyerek başını salladı. "Durun biraz, içerideki grup çıkıyor birazdan." "Evet." Liu Ofeng ve grup itaatkar bir şekilde itaat etti. "İnanılmaz. İlkel Kaos şehri gerçekten de insanlığın kutsal eğitim diyarıdır. Güçlüler bulutlar gibidir, mantığın ötesinde güçlüdür." Bir anda, 1 milyonu aşkın süredir odaları koruyan bir koruyucuyla, yaşlı bir canavarla tanıştık. Babata şaşkınlıkla bağırdı. "Öğretmenin senden daha güçlüydü ve o da daha uzun yaşamıştı. Ancak tanıştığı güçlü savaşçıların sayısı seninle kıyaslandığında sönük kalıyor. Seyahat ettiğiniz çevrelerdeki farklılık, gerçekten tanıştığınız insanları yansıtıyor." Yunmo gezegeninin efendisi sonuçta yalnız bir savaşçıydı. Onun tek bir evren ülkesi lideriyle bile tanışması nadir görülen bir olaydı. Liu Ofeng zayıf olmasına rağmen sanal evren şirketinin merkezine girmişti. Dolayısıyla insan ırkının zirvesiyle ve diğer inanılmaz varlıklarla etkileşime girme fırsatını yakalamak hiç de sürpriz olmadı. "Efendim Kandeli, Efendi Kandeli." Bir haykırış yankılandı. Şua. Kafasında altın bir bant ve ayaklarında çizmeler bulunan, güçlü bir aura yayan bir maymun genç aniden bronz kapının girişinde belirdi. Hemen Lord Kandeli'ye saygıyla eğildi ve Liu Ofeng'in grubuna bakarak gözlerinden gülümsedi. "Lord Kandeli, görünüşe göre zamanlamam doğruydu. Katılmak için onlarla birlikte girebileceğim. Biraz daha yavaş olsaydım 7 gün daha beklemek zorunda kalırdım." "Ah, sınırı aştın mı?" Kandeli maymun gence bakarken gülümsedi. "Doğru, 6. seviyeyi başarıyla geçtim, böylece tableti incelemek için 7 gün daha kazandım." Maymun genç dedi. Kandeli birkaç saniyeliğine gözlerini kapattı ve açtıktan sonra başını salladı. Tableti incelemek için gerçekten de 7 günün daha var." Ek. Yandaki grupta Liu Ofeng şöyle düşündü.
İlkel Kaos şehrine ilk girdiğinizde, tableti incelemek için 7 gün süreniz olabilir. Ve görünüşe bakılırsa, sanki bir koşulu yerine getirmek ya da bir testi geçmek gibi görünüyor, kişi bir şans daha elde edebilir. Tableti incelemek için bir şans daha nasıl elde edilebilir? Liu Ofeng ve grup hala bilmiyordu. Ancak bunu yakında öğreneceklerine inanıyorlardı, sonuçta ilk Kaos şehrinde 30 yıl kalacaklardı. Sessizce beklediler. Yaklaşık 5 ile 6 dakika sonra, gürültü. Bronz kapının tamamı yavaş yavaş açıldı. Kaos enerjisi içeriden dışarı sızdı ve içeriği açıkça görmeyi imkansız hale getirdi. Çıkmak. Kandeli içeriye baktı ve usulca kükredi. Sesi antrenman odasında sürekli yankılanıyordu. Çok hızlı bir şekilde kaos enerji akışından insan silüetleri ortaya çıkmaya başladı ve birçoğu elleriyle kulaklarını kapatıyormuş gibi görünüyordu. Alnında altı gözü olan, uzun boylu ve kuvvetli bir genç vardı. Son bir kez bakmak için geri döndüğünde isteksiz görünüyordu ama sonunda yine de gitti. 13 yaşındasın, şimdi girebilirsin. Kandili önlerindeki gruba baktı. 7 gün sonra kapı açılacak ve hemen çıkacaksınız, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Grup başını salladı. Tamam. Kandili başını salladı. Girin. Grup, beklenti ve gerginlikle dolu bir şekilde birbiri ardına hemen içeri girdi. Eğitim odası son derece büyüktü ve kaos enerjisi içeride dönüyordu. Liu Ofeng bölgeyi dikkatlice araştırdı ve devasa bir taş tabletin etrafındaki kaos enerjisinin dönüşüne baktı. Bu 9 evren tableti mi? Liu Ofeng hem beklentiyi hem de tedirginliği hissetti. Diğer 11 genç de benzerdi, sadece bu genç maymun eğitim odasının içini çok iyi biliyordu ve hemen çalışmaya başladı. İlk kaos tabletine yaklaşıldığında ancak o zaman açıkça görülebiliyordu. Bu, 100 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde bir ilkel kaos tabletiydi. Üzerinde 9 resim vardı ve tabletin yanlarında evren dili kelimeleri vardı, 9 evren. Her resim daha önce duvarlarda gördükleri resimlere benziyordu. Ancak verdiği his kesinlikle farklıydı. 9 evreninin resimlerini daha önce izledikleri için, onun nasıl göründüğünü zaten biliyorlardı. Birinci, resim çiseleyen yağmurun görüntüsüydü. Ancak dikkatli incelendiğinde sadece 9 yağmur damlası olduğu fark edilir. İkinci, resim sürekli yağmurun görüntüsüydü. Dikkatli incelendiğinde toplam 36 yağmur damlası vardı. Üçüncü, resim sağanak yağışa aitti. Büyük miktarda yağmur bir araya toplanarak toplam 108 yağmur damlası oluştu. Dördüncüsü bir yıldız diyagramıydı. Bir gezegenin etrafını saran 4 uydusu vardı. Beşincisi bir galaksininkiydi. İçerisinde 12 gezegen var ve herkesin uydusu farklı miktarlarda. Altıncı, sayısız gezegenin geniş bir galaksi oluşturduğu galaksiyaydı. Liu Ofeng daha önce resmi izlerken bile Babata'dan onları saymasını istemişti ama o da gezegenlerin sayısını belirleyememişti çünkü birçok uzak ve soluk alan vardı. Gezegenlerle dolu gibi görünüyorlardı ama kesin sayıyı saymak imkansızdı. 7. Resim tuhaf bir canavara benziyordu. 8.'si de tuhaf canavara benziyordu. 9. Resim sayısız tuhaf canavarın olduğu bir resimdi, onları saymak imkansızdı. Biri, bu 1.6 resim seti ile Liu Ofeng'in 9 evren tabletindeki zayıf köken yasası yollarını hala biraz anlayabildiğini ve hissedebildiğini söylerse, o zaman 7'den 9'a kadar olan son resim seti son derece soyuttu. Liu Ofeng onların tuhaf yaratıklar olduğunu hissetti. Köken yasalarına ilişkin herhangi bir şeyi nasıl tutabilirlerdi ki, çok soyuttular. Fakat, 52 ilkel kaos tableti hala evrendeki insanlığın hazineleriydi. Tabletlerden herhangi birini anlayarak bir evren ülkesi lideri olmak çok kolay olurdu. Bu nedenle sayısız mutlak savaşçı, 7'den 9'a kadar olan resim setinin içinde inanılmaz derin gizemler barındırdığını düşünmüştü. Basitçe Liu Ofeng'in gücü çok zayıftı. Bu yüzden anlamı hakkında en ufak bir ipucu bile hissedemedi. Liu Ofeng daha önce resimde 9 evren tabletinin tamamını görmüştü. Ancak şimdi gerçek şeyle karşılaştığında, özellikle birinci, çiseleyen yağmur resmini görünce bilinci hemen içine daldı. O 9 yağmur damlası zihninde sınırsız görüntülere dönüşmeye başladı.
Liu Ofeng'in 3 bedeni olduğunu ve her 3 bedeninde bilinç kanallarına sahip olduğunu bilmek gerekiyordu, tıpkı bir dünya insanınınki gibi, ruhun bilinci içindeydi. Altın boynuzlu canavarın kanalı içerideki iç çekirdekti. Mosha klanınınki yaşam kristalinin içindeydi. Ve üçü bir olduğundan bilinçleri birbirine bağlıydı. Dolayısıyla Liu Ofeng ne görürse görsün, doğal olarak diğer ikisi de onun iç alanını görecekti. Kükreme. Altın boynuzlu canavarın gözlerinde, 9 yağmur damlası son derece keskin pençelere, güçlü, dalgalanan bir kuyruğa dönüştü. Hatta dışarı fırlayan altın boynuzlar gibi. Siyah giysili. Bir Liu Ofeng formunda olan Mosha klanı kronu, bir kalkan ve bir bıçak, iç yaşam çekirdeği hafifçe dönüyor ve uzayın köken yasalarıyla mükemmel bir şekilde birleşiyor. 9 damlanın, uzay kanunlarıyla aşılanmış bir bıçak eşi oluşturduğunu hissetti. Mosha klanı uzay tarafından tercih edildiğinden, Mosha klanı otomatik olarak kılıçlarını serbest bırakmaya başladı. Ve insanoğlu 9 evren tabletinin tam önünde duruyor, 9 damlaya bakıyor. 9 farklı konsepti belli belirsiz görebiliyordu, sanki sürekli oluşan ve güçlü dalgalar gibi tekrar tekrar dalgalanan 9 altın bıçağa dönüşmüştü. Hepsi farklı konularda iyiydi, dolayısıyla gördükleri şeyler de farklıydı. Ancak tüm bu farklı yollar tek bir hedefe çıkıyordu. İlkel Kaos şehrinin hazinelerinden biri, tüm insanlığın hazinesi olarak adlandırılabilecek 9 evren tableti gerçekten de gizemli ve inanılmaz derecede derindi. Ondan yayılan enerji ve köken yasaları, izleyiciyi otomatik olarak bilinçaltında incelemeye çekecekti. İnanılmaz derecede değerli olduğundan, kişi ilkel Kaos şehrine ilk girdiğinde onu inceleme şansına sahip olacaktı. Ancak bu tabletlerin derinliğini kavramak için kişinin kendi idrakına güvenmesi gerekir. Kaynaklar sınırlıydı. Gerçek anlamda güçlü bir savaşçı, ancak o, onları yeniden incelemek için 1, 2, hatta belki 3 kez daha alabilirdi. Her seferinde 7 gün süren eğitim odasındaki 13 kişi tamamen dalmıştı, geçen zamanın miktarını bile anlayamıyorlardı. Gürültü. Devasa bronz kapı gürleyerek açıldı, hala içeride olan 13 kişi bundan uyanmamıştı bile. Çıkmak. İçlerinde bir ses yankılandı ve anında tüm zihinlere nüfuz etti. Çıkmak. 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 Dışarı çıkın. Ses zihinlerinde tekrar tekrar yankılandı, devam ettikçe daha da yükseldi ve hepsinin irkilip uyanmasına neden oldu. Zihnindeki sürekli kükremeyle Ofeng'in bilinçsizce kafasını tutmasına neden oldu. S-O-U, 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 13 kişi girişten geçerken hızla dışarı fırladılar, ancak o zaman tekrarlanan kükremeler ortadan kayboldu ve yeniden rahatladılar. Bitti mi? Liu Ofeng girişten geçtiğinde son bir kez bakmak için isteksizce geri döndü. Ancak içinde dönen kaos enerjisi nedeniyle tableti net bir şekilde göremiyorduk. Liu Ofeng ancak şimdi önceki grubun ayrılırken neden isteksiz olduğunu anlamıştı. Eğitim odasının önünde bekçi kandiliye saygıyla eğilen maymun genç, daha sonra bir ışık huzmesi haline gelerek oradan ayrıldı. "Siz bir dakika bekleyin." Gardiyan kandili gülümsedi. Liu Ofeng merakla yaşlı adama baktı. Kandili gülümserken diğer dahiler de meraklanmıştı. "Hepiniz ilk defa eğitim odasına giriyorsunuz. Sana bir tavsiye vereyim. Önce git ve önümüzdeki 30 yıl kalacağın yeri ara. Daha sonra sanal evrene girin ve cennetsel köprüye girme talebinde bulunun." "Göksel köprüye mi gireceğiz?" Liu Ofeng ve diğerleri meraklıydı. "Sanal evren ağına girip cennetsel köprüye girdiğinizde anlayacaksınız." Kandili kayıtsızca gülümsedi. "Artık gidebilirsin." Gardiyan daha fazla konuşmak istemiyordu, Liu Ofeng ve grubu ancak gidebilirdi. Konutu terk eden Liu Ofeng, 12 kişiden ayrıldı ve kendi odasını aramaya başladı. İlkel Kaos şehrinin sahip olduğu alan çok büyüktü. Birkaç özel yapı dışında binaların geri kalanı aynıydı ve kapıların çoğu beyazdı, yani orada kimse yaşamıyordu. "Gelecek 30 yıl boyunca nerede yaşamayı seçmeliyim?" Liu Ofeng düşündü. Şehrin merkezine, daha sessiz binaları seçeceğim." Şehir liderinin ikametgahı tüm şehrin merkeziydi. Bu konutun çevresinde çoğu boş olan birçok bina vardı. Liu Ofeng çok çabuk daha ıssız bir yaşam alanı buldu.
Kapının önünde durup elini kapının üzerine koydu. De. Kapı birkaç ses çıkardı ve aynı anda Guriye, beyazdan Guriye dönmeye başladı ve sonunda durdu. Hoş geldin usta. Elektronik bir ses yankılandı. Leu Ofeng yaşam alanlarına girdi. Birinci kat son derece büyük bir oturma odasıydı, içindeki olanaklar inanılmaz derecede lüks ve gelişmişti. Elektronik ses şöyle devam etti. Ben bir hizmet yapay zekasıyım. Kaldığınız süre boyunca size hizmet vereceğim. Yiyecek, içecek vesaire gibi ihtiyacınız ne olursa olsun, lütfen sipariş vermekten çekinmeyin. Leu Ofeng merdivenleri yukarı doğru takip etti ve bir ışık huzmesi haline gelerek hemen üçüncü kattaki balkona ulaştı. O balkonda daha önce orada eğitim almış savaşçıların geride bıraktığı birkaç sıradan işaret vardı. Ancak bunlar rastgele ve asiydi, her ne kadar özel enerjilerinin bir kısmını hafifçe hissedebilse de, 52 ilk kaos tabletinden birini gördükten sonra, bu tür rastgele dağınık karalamalara pek ilgi duymadı. İlkel evrendeki zamanı son derece değerliydi, bu kadar düşük verimli yöntemlere harcayamazdı. Bugünden itibaren eğitim günlerime gerçekten ilkel kaos şehrinde başlayacağım. Leu Ofeng çevresini inceledi. Uzakta, balkonlarında sıkı bir şekilde antrenman yapan savaşçıları görebiliyordu. Birçoğunun neredeyse benzer görünümleri vardı, saçları neredeyse yıllardır hareket etmemiş gibi çok uzamıştı. Önce sanal evren ağına gireceğim. Sanal evren, Yüksiyang Dağı, mutlak başlangıç bölgesi, Villa 1136. Leu Ofeng villasında belirdi. Majesteleri. Bir grup personel ve garson eğilerek selam verdi. Leu Ofeng başını salladı ve aynı anda sordu. Cennetsel köprüye girme talebi. Anlaşıldı. Omzunda bulunan yumruk büyüklüğündeki sanal yardımcı Bobata, hemen sanal evrenin ana sistemine bağlandı ve talepte bulundu. Çok hızlı bir şekilde Leu Ofeng'in zihninde bir ses çınladı. Kimlik doğrulandı. Leu Ofeng, cennetsel köprüye girmek için sonsuz erişim elde ettin, umarız çok çalışırsın ve cennetsel köprünün sonuna ulaşırsın. Transfer başlıyor. Sağ çift tırnak işareti. Şu an. Leu Ofeng hemen villadan kayboldu. Özel bir alan içindeki sanal evren. Uçsuz bucaksız bir okyanustu burası, dalgalar birbiri ardına akıyordu. Ve okyanusun üzerinde tek bir güzel ada vardı. Yanında 52 liman vardı ve her limanın ufkun sonuna kadar uzanan sonsuz bir köprüsü vardı. Sanki uzak ufka bağlanıyormuş gibi. Bu 52 köprü okyanusun üzerindeki tüm havayı tamamen kaplıyordu. Okyanusun üzerinde hafif bir sis bile vardı, bu da insanın okyanusun yukarısını net olarak görememesine neden oluyordu. Sisin her şeyi yutması köprülerin mistik ve rüya gibi görünmesini sağlıyordu. Leu Ofeng aniden adanın merkezindeki bir meydanda belirdi. Lufeng. Leu Ofeng, sen de geldin. Zaten orada 9 genç daha vardı. Leu Ofeng baktı, bu 9 kişi onunla birlikte 9. evren tabletini inceleyen kişilerdi. Hepiniz buranın ne olduğunu biliyor musunuz? Leu Ofeng merakla sordu. Koruyucu Lord'a sorabilirsin. 9 çok da uzak olmayan bir yere işaret ediyordu, meydanda siyah yıldız cübbesi giymiş bir adam duruyordu. 4 kulağı vardı, burnu yoktu, gülümseyip ona doğru yürürken tüm varlığı dost canlısı görünüyordu. Nasılsın Leu Ofeng? Ben cennetsel köprünün bekçisi bevinim ama başkalarının bana bekçi demesini tercih ederim. Nasılsınız Lord Bekçi? Leu Ofeng saygıyla eğildi. Sizi tanıştırayım. Bekçi Bevin başını salladı. Bu cennetsel köprü 52 ilk kaos tableti için özel olarak inşa edildi. Trilyonlarca yıl boyunca evren insanlığımız 52 temel kaos tableti üzerinde çalışan birçok insana sahip oldu. Dolayısıyla ilk kaos şehrinde doğal olarak 52 mezhep oluşturdular. Bekçi Bevin haykırdı. Mesela hepiniz 9 evren tabletini incelediniz, doğal olarak 9 evren tarikatına ait olacaksınız ve onların üyelerinden biri olacaksınız. Ancak hepiniz aynı tablet üzerinde çalışmış olsanız da, kavrama seviyeleriniz farklı olacak ve yalnızca güçlü olanlar, ilkel kaos şehrindeki tableti incelemek için bir şans daha elde edecek. Leu Ofeng'in gözleri parladı. Çalışmak için bir şans daha mı?
9 evren tableti üzerinde sadece bir kez çalıştıktan sonra, uzun bir süre boyunca yönünü ve eğitimini zaten anlamıştı. Bu seviyedeki iyileşme ve büyüme oldukça bağımlılık yapıcıydı. Eğer tableti bir kez daha inceleyebilseydi bu ne kadar mükemmel olurdu. Kelimelere dayanmayan kişi gücünü nasıl kanıtlayabilir? Bekçi Bevin gülümsedi. Dolayısıyla bu cennetsel köprüyü sanal evrende inşa ettik. Her seviyeyi geçmek ve daha ileriye ulaşmak kişinin gücünün arttığı anlamına gelir. Bu adada her biri 52 tablet için 52 köprü var. 9 evren tabletini incelediniz, dolayısıyla 9 evren göksel köprüsüne girme girişiminde bulunacaksınız. Bu 9 evrenlik köprü inanılmaz derecede uzun, her seviye daha da zorlaşıyor, toplam 27 seviye var. Eğer biri birinci seviyeyi geçebilirse, tableti incelemek için bir şans daha elde edecek. Biri her seviyeyi geçtiğinde bir şans daha elde edecek. Bekçi Bevin, Liu Ofeng'e bakarken gülümsedi. Ah! Liu Ofeng fark etti. Daha önce eğitim odasının girişinde tanıştıkları maymun genç. 6. seviyeyi başarıyla geçtim, 7 gün daha ders çalışma şansım var, demişti. Açıkçası kişi bir seviyeyi geçtikten sonra başka bir şansa sahip olacak. Ancak cennet köprüsünü geçmek son derece zordur. Bekçi Bevin haykırdı. Sizin gibi gençler için normalde birinci seviyeyi bile geçemezsiniz. Liu Ofeng şok olmuştu. 9 evren cennet köprüsünün toplam 27 seviyesi var. Ne kadar ileri giderseniz, bu 9 evren tabletine dair anlayışınızın giderek derinleştiğini ve güçlendiğini gösterir. Eğer tabletin tamamını tam olarak anlarsanız, 27 seviyenin tamamını geçmeyi başarabilirsiniz, ancak bu çok zor. Ölümsüzler bile normalde yalnızca 10. seviyeye ulaşır. Bekçi Bevin içini çekti. Eğer 18. seviyeye ulaşabilirsen, neredeyse yenilmez bir ölümsüz olursun. 21. seviyeye ulaşan kişi bir evren ülkesi lideri olabilir. Ne? Liu Ofeng şok olmuştu. 21. seviyeye ulaşan kişi bir evren ülkesi lideri olabilir. Bir evren ülkesi lideri olmak inanılmaz derecede zordu, o zaman 21. seviyeye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ancak hayal edebilirdi. Ölümsüz olmak bile inanılmaz derecede zordu, dolayısıyla kulenin 10. seviyesine ulaşmak zaten etkileyiciydi. En yüksek seviye olan 27'ye gelince, bunu yalnızca 9 evren ilkel kaos tabletinin tamamını tam olarak kavrayanlar başarabilirdi, bu çok uzaktı. Çok çalış. Bekçi Bevin gülümsedi. Bu zirveye giden yol, insanlıkta 52 yoldan yürüyen pek çok kişi var. 18. seviyeyi geçtiğiniz anda, aynı zamanda ilkel kaos şehrinin ebedi üyesi olma hakkını da alacaksınız, isim listelerinde herhangi bir yuvaya veya başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ah! Liu Ofeng'in gözleri parladı. Primal Kaos şehrinin ebedi üyesi mi? Ancak 18 seviyeyi geçmek çok zordu. Daha önce girenler başarısız oldu. Bekçi Bevin, Liu Ofeng'e ve gruba baktı. Sonraki, gidip cennetsel köprüyü geçin. Gideceğim. Oraya gelen 9'lar, birbiri ardına 9. evrenin göksel köprüsüne doğru uçan ışık huzmeleri haline geldiler. 2 dakika sonra bekçi. Bir arıza daha, bir sonraki arıza dedi. Sırada başka bir başarısızlık var. Sıradaki başarısızlık. Hepsi başarısız oldu, geriye sadece sen kaldın Liu Ofeng. O sırada köprüyü geçmeye çalışan yeni insan sayısı toplam 12 idi, bunlardan ikisi Liu Ofeng gelmeden önce denemişti ve ondan önceki 11 kişinin hepsi başarısız olmuş, geriye sadece Liu Ofeng kalmıştı. Bu onun aşırı baskı hissetmesine neden oldu. Açıkçası köprüyü geçmek son derece zor, bunların hepsi dahilerde ve mutlak başlangıç bölgesinden 3 kişi vardı, ancak hiçbiri birinci seviyeyi bile geçmemişti. Liu Ofeng, sıkı çalış. Bekçi Bevin ona gülümsedi. Daha önce deneyen 900'e yakın kişi de dahil olmak üzere bu grubun %90'ı köprüyü geçmeyi denedi. Bulan dışında pek çok kimse birinci seviyeyi geçemedi. Ne? Liu Ofeng şok olmuştu. Daha önce eğitim odalarına giren birçok kişi vardı.
Liu Ofeng ilk gününü kulede geçirmek zorundaydı, dolayısıyla o ve bu genç dahi grubu ancak şimdi denemelerden geçebiliyordu, bu tamamen normaldi. Bolan çok güçlü, sürekli olarak hem birinci hem de ikinci seviyeyi geçerek ekstra 2 çalışma şansı elde etti. Bekçi Bevin bağırdı. Geri kalanına gelince, primal bölgesinin diğer üyesi Longyun bile birinci seviyeyi bile geçemedi, hiçbiri geçemedi. Stres, Liu Ofeng muazzam bir baskı hissetti. Dahilerden oluşan Bolan, Longyun ve Jiale Xi'nin hepsi eğitim odasına girdikleri saate göre köprüyü geçmeyi denemişlerdi. Liu Ofeng onunkine girdiğinde, devasa balta tabletini seçenler, Rongjun ve Manka Genjiuka henüz onlarınkine girmemişti. Bu nedenle, mutlak başlangıçtan henüz köprüden geçmemiş kalan tek dahiler Liu Ofeng, Rongjun ve Uka'ydı. Devam et. Bekçi Bevin beklentiyle Liu Ofeng'e baktı. S.O.O. Liu Ofeng bir ışık huzmesi haline geldi ve hemen son derece uzun cennetsel köprüye doğru yöneldi. Uzaktan, gittiği köprünün üzerinde 9 evren yazan taş tabletin olduğunu görebiliyordu. Cennetsel köprü ufkun çok ötesine uzanıyordu, beyaz bir sis onu sarıyordu ve aşağıdaki okyanus dalgalarla dalgalanıyordu. Liu Ofeng 9. Evren köprüsüne girdiği anda Babata'nın sesi zihninde yankılandı. Liu Ofeng, az önce bir posta aldık, sanal evren şirketinden. Ne diyor? Liu Ofeng sordu. Bu puan ödül sistemi. Babata dedi. Puan. Liu Ofeng köprünün üzerinde heyecanla duruyordu. Sanal evren şirketinde inanılmaz derecede değerli pek çok eşya vardı, örneğin 5. seviye ruh silahları ve çeşitleri, takas edilebilecek yaşam meyveleri bile yalnızca 10 puan değerindeydi. Bu düzeydeki zengin alışveriş, diğerlerini suskun bırakmak için yeterliydi. Ancak bunları takas etmek için yeterli puana sahip olmak gerekiyordu. Çılgın miktarda zenginliğe rağmen sanal evren şirketi içinde sadece puan sistemini tanıdılar. Puan sistemi değişimi, daha fazla puan kazanmanın birçok yolu var. Şu anda Primal Kaos şehrinde daha fazla puan kazanmanın bir yolu var, o da cennetsel köprüyü geçmek. Babata. 9 evren köprüsünde toplam 27 seviye var, dedi. 1. seviyeyi geçerek 100 puan alacaksınız. İkinciyi geçerseniz 200 alacaksınız. 3. Yu geçerek 400 puan alacaksınız. Daha ileri gidildikçe birleşiyorlar, 800, 1600, 3200. Liu Ofeng hızlı bir şekilde hesapladı, eğer kişi 10, 20 seviyeyi geçerse puanlar saçma olurdu. Ancak sadece 21. seviyeyi geçerek evren ülke lideri olunabilir. Bu, puan almanın gerçekten ne kadar zor olduğunu gösterdi. Liu Ofeng, postada senin ilkel kaos şehrinde yeni bir kişi olduğun için, genç dahiler için sanal evren şirketinin özel bir ödül sistemine sahip olduğu bile söyleniyor. Kişi ilk kalışının ilk 1930 yılında seviyeleri geçtiği sürece ödüllerinin 10 katını alacak, yani. Bu 30 yıl içerisinde 1. seviyeyi geçerseniz ödülünüz 1.000 puan, 2. seviye 2.000 puan, vesaire vesaire. Bu 10 katlık ödül yalnızca ilk kez gelenler ve ilkel kaos şehrine yeni gelenler içindir. Gelecekte şehre tekrar girdiğinizde böyle güzel bir şey olmayacak. Liu Ofeng başını salladı. Başlangıçta ilk birkaç seviye 100 puan ve 200 puandı. Şu anda bunun yerine 1.000 ve 2.000 idiler. Bu gençler için özel bir ödüldü, ancak genç oldukları için çoğu köken yasalarını yeni anlamaya başlamıştı. Bekçi Bevi'nin daha önce söylediği gibi, bu gruba katılan 1000 dahiden 900'e yakını denemişti ve Bolan dışında hiç kimse 1. seviyeyi bile geçememişti. Puan kazanmak mı istiyorsunuz? Zor. Bir şans vereceğim. Liu Ofeng sonsuza kadar uzanan cennetsel bir köprüye benziyordu. Sonunda gözlerini kıstı ve ileriye doğru uçan bir ışık huzmesine dönüştü. İlkel Kaos şehri. Liu Ofeng ve o 12 kişi, testi geçen son kişiler olarak kabul edildi. Bolan ve Jiale X'e, A.İ.Hem ve benzerleri gibi diğerleri daha önce test etmişti ve ilkel Kaos şehri hakkında hızla daha fazlasını anladılar.
Eğer kişi ilkel kaos şehrinin ebedi üyesi olmak istiyorsa, birkaç yöntem olmalı. Ancak en etkileyici olanı cennetsel köprüde 18. seviyeyi geçmek olacaktır. Köprüde 18. seviyeyi geçen herkes, ölümsüzler arasında bile yenilmez bir varlık olacak ve ilkel kaos şehrinde kendi alt mezheplerini açma hakkını kazanacak. Jiang Mo bağırdı. 52 mezhep, aslında çok sayıda alt mezhep var. Qian Sui başını salladı. Bir alt sekt açabilmek çok etkileyici. Jiang Mo. Kendi mezhepleri içinde son derece yüksek başarılara sahipler. Ancak güçlü savaşçıların derslerini dinleyerek bu alt sektörlere girebilmek için yine de en azından 3. seviyeyi geçmek gerekiyor. Bunlar tüm insanlığın kutsal eğitim alanlarıydı. 52 büyük mezhep vardı ve her birinin içinde kendi alt mezhepleriyle birlikte birçok güçlü savaşçı vardı. Ve şehir liderinin tanınmasını kazanmak, kendi alt mezhebini yaratma ve lider olma hakkına sahip olmak için en azından 18. seviyeyi geçmek gerekiyor. Bu alt mezhep liderleri tamamen ders veriyordu. Öğrenciler gidip dinlemeye giderlerdi. Dersleri dinlemeye hak kazanmak için 3. seviyeyi geçmek gerekiyordu. Eğer 3. seviyeyi bile geçemeyen kişinin gidip dinlemeye hakkı yoktu. Farklı derinlik seviyelerine sahip 52 ilk kaos tableti. Jiang Mo şöyle haykırdı. 52 köprüden bazılarının sadece 21 seviyesi var. Bazılarının 24 ve bazılarının 27 seviyesi var. En yükseği ise 32. Bu 52 ilkel kaos tableti, bunlardan yalnızca Büyük Balta tableti Cennet Köprüsü 32 seviyeye sahiptir. Köprünün seviyeleri ilk kaos tabletinin derinliğinin kesin bir yansımasıydı. Bunun nedeni, tüm köprüler için 21. seviyeyi geçmenin o kişinin evren ülke lideri olabileceği anlamına gelmesiydi. Daha derin olması daha iyi olduğu anlamına gelmez. Qian Sui başını salladı. Bir evren ülkesi lideri yaratmak son derece zordur. Bu 52 tabletin derinlik seviyeleri farklı olsa da trilyonlarca dahi arasından neredeyse hiç kimse 21. seviyeye ulaşamıyor. Eğer kişi 21. seviyeyi bile geçemiyorsa, dev balta tabletinin sonraki seviyelerinden daha ileri gitmenin ne anlamı var? Jiang Mo başını salladı. 52 ilk kaos tableti arasında, 9 evren tableti en derin tabletlerden biri olarak kabul edildi ve ilk 5'te yer aldı. Elbette evren ülkesi lideri olmadan önce hangi tabletin daha derin olduğunu tartışmanın hiçbir anlamı yoktu. Tıpkı 9 evrenin 9 resmi gibi, özellikle de son 3 resim gibi, Liu Ofeng onlardan hiçbir şey hissedemedi. Bunlar tamamen saçmaydı, köken yasalarının izini bile hissedemiyordu. Belirli bir 9 seviyeli pagoda içindeki ilkel kaos şehri. İlkel kaos şehri çoğu birbirinin aynı binalardan ve eğitim alanlarından oluşuyordu, ancak birkaç özel yapı, özel alanları ve statüyü temsil ediyordu. 9 seviyeli pagodanın 7. katında, siyah pamuklu bir elbise giymiş bir kadın bağdaş kurarak oturuyordu. Vücudunun alt yarısı devasa bir yılan kuyruğuydu, yılanın kuyruğu etrafına dolanıyordu ve bağdaş kurarak oturmasına izin veriyordu. İfadesi belirsizdi ve anlaşılması zordu, sadece gözleri parlak ve göz kamaştırıcıydı, neredeyse yıldızlar gibiydi, sanki bütün bir galaksi içerideymiş gibi, son derece baştan çıkarıcıydı. Geldin. Yılan kuyruklu kadından boğuk bir ses yankılandı. Haha. Altın zırh giymiş, yüzünde altın kürk olan uzun ve sağlam bir adam, pagodanın içinde güçlü görünümlü bir maymun adam belirdi ve yüksek sesle gülüyordu. Bu ne, sen de 9. evren tarikatının bir başka alt mezhep liderisin. Ne olursa olsun kapılarınızı açmalı, ders vermeli, gelecek kuşaklara bazı ipuçları vermelisiniz. Yılan kuyruklu kadın boğuk bir sesle şöyle dedi. Gerçek Yan İmparatoru, şu anda 9. evren tarikatında, birçok alt tarikat lideri arasında en güçlüsüsün. Sen dersleri öğrettiğine göre, bunu yapmaya hiç ihtiyacım yok. Haha, güçlü maymun adam yüksek sesle güldü. İkimiz de trilyonlarca yıldır eğitim alıyoruz. Kafalarımıza gömdük ve sadece eğitim zaten işe yaramaz. Ara sıra ilhamın bir miktar etkisi olabilir.
Gördüğüm kadarıyla kendinizi bu 9 evren pagodasına kilitlemeyin. 9 evren kulesini ilk inşa ettiğimizde 9 resmin tamamını anlayacağımızı söylemiştik. O uzun ve kudretli Karasis İmparatoru, nasıl bu kadar düşük profilli hale geldi? Ölümsüzler arasında farklı statülere sahiptiler. Normal ölümsüzler general olabilir ve bir orduya liderlik edebilirdi. Ancak güçlü olanlara imparator denir, gerçek Yan İmparatoru veya Karasis İmparatoru gibi, onlar ölümsüzler arasında mutlak varlıklar olarak kabul edilir, kendi alt mezheplerini açar ve sonraki nesillere ders verirlerdi. 9 Evren Pagodası, şehrin kendi içindeki itibarı çok büyüktü, çünkü o zamanlar Karasis İmparatoru 9 Evren Kulesi'ni inşa ettiğinde hangi resim üzerinde çalışıyorsa hangi seviyeye gireceğini söylemişti. Açıkçası şu anda 9. Evren tabletinin 7. resmini incelemeye başlamıştı, dolayısıyla pagodanın 7. seviyesinde kaldı. Hadi gidelim, sanal evren şirketimin en yeni dahilerinden 9 evren tabletini seçen 12 kişi var. Bakalım iyi fideler var mı? Ne olursa olsun ben hala sanal evren şirketinin gerçek Yan İmparatoruyum. Maymun adam güldü. Sen sanal evren şirketindensin, ben de Büyük Balta Dojosu'ndanım. Neden seninle geleyim? Yılan kuyruklu kadın mırıldandı. Gerçekten bana yüz vermiyor musun? Maymun adam baktı. Bu ikisinin farklı güç seviyeleri olmasına rağmen ilişkileri derindi. Her ikisi de ilkel Kaos şehrinde kendi dağlarını açmışlardı. O zamanlar ikisi birlikte 9 evren tabletini incelemişler, kendi köken yasalarını kavrayışlarını tartışmışlardı ve bu 18 çağdır devam ederken, efsanelerden biri haline gelmişti. İlkel Kaos şehri. Çok sayıda tartışmaları ikilinin seviyeleri defalarca aşmasına yol açmıştı. Hadi gidelim. Yılan kuyruklu kadın maymun adama bir bakış attı. Haha. Maymun adam güldü. Sanal evren, göksel köprü. Adanın üzerinde 2 kişi belirdi, maymun adam ve yılan kuyruklu kadın. Sadece ikisinden de doğal olarak sızan irade ve enerji baskısı, diğerlerinin sanki önlerinde sonsuz bir boşlukla karşı karşıyaymış gibi hissetmelerine neden oluyordu. Gerçek Yan İmparatoru, Karasis İmparatoru. Bekçi Bevin son derece saygılıydı. 9 evren tarikatındaki testin sonuçları nasıl? Maymun adam bekçiye baktı, bekçi Bevin saygılı bir şekilde cevapladı. Bu sefer 9 evren tableti için toplam 12 tane var, bunlardan 11'inin denemesi zaten sona erdi. Şu anda sonuncusu devam ediyor ve muhtemelen bu 12 kişi arasında en umutlu olanı, ona Leu Ofeng deniyor. En çok umudu olan mı? Maymun adamın altın renkli kürkü biraz dalgalandı. Önceki 11'in hepsi başarısız oldu, hiçbiri birinci seviyeyi geçemedi. Bekçi Bevin dedi. Sorun başarısızlık değil. Maymun adam gülümsedi. Bazıları hemen yeniliyor, bazıları kaybetmeden önce bir süre mücadele ediyor, bazıları ise neredeyse kazanıyor. Bu aynı zamanda güç farklılıklarını da temsil ediyor. Bana önceki 11'in görüntülerini gönder, bir süre sonra bana Leu Ofeng'in savaşının görüntülerini de gönder. Evet. Bekçi Bevin hemen 11 videoyu seçti. Bekçi olarak Bevin'in genellikle ilgilenmesi gereken pek çok mesele vardı, göksel köprüye çıkmaya çalışan insanların görüntüleri ve diğerleri gibi şeyler. Hu, hu, hu. Maymun adam İmparator Truya'nın önünde 11 sahne belirdi, o, aynı anda oynanan savaşları ilgiyle izledi. Gerçek Yan İmparatoru çenesini ovuşturdu ve altın rengi sakalını okşadı, ağzı seyiriyordu. O sırada Leu Ofeng 9. Evren Köprüsü'nün 1. seviyesinin sonuna ulaşmıştı. Rakibini seç, bir dövüşçü seçebilirsin, ruh okuyucu kontrolcü, ruh okuyucu hipnotistini seçebilirsin, herhangi birini seç, eğer rakibini yenersen 1. seviyeyi geçersin. Leu Ofeng'in önünde devasa bir bulut sesi vardı ve ondan ses gürledi. Leu Ofeng'in edindiği bilgiye göre, sis dağılıp 2. seviyeye geçebilmeden önce rakibini yenmesi gerekiyordu. Ben kontrolörü seçiyorum. Leu Ofeng bağırdı. Hu. Sisin içinden siyah bir sıvı uçtu. Bu siyah sıvı havada yoğunlaşıp toplanmaya başladı ve siyah maskeli gizemli bir insan silüeti oluşturdu.
Bu gizemli adam kara bir bulut mekiğinin üzerinde duruyordu, koyu altın renkli uzun bir Nansen silahını taşıyordu, siyah maskenin arkasında soğuk gözleriyle Wu Feng'e baktı ve bağırdı. Savaş başlasın. Onu yenersen ikinci seviyeye ilerleyebilirsin. O bulut sisi yankılanıyordu. Kara bulut mekiğini ve Nansen silahını kullanırken nasıl bana bu kadar benziyor? Wu Feng gözlerini kıstı. Bir düşünceyle, kan gölge bıçağının altın gölge kılıcıyla birlikte altı kare şekilli mutlak void kalkanı, aynı anda arkasındaki koyu altın rengi uzun bir çubuk anında toplam 54 ışık huzmesi fırlattı. Her 9 ışın hızla birleşti ve bir 3 metre uzunluğunda çok gerçek altın bıçaklar oluşturdu. Nansen silahlanması ikinci seviye, gökyüzü delici formasyon. Ana biçim tek bir gerçek kılıç yaratmaktı, ancak Wu Feng hemen bunlardan 6 tanesini üretti. Bunun nedenlerinden biri, yıldız seviyesi 9'dan evrenin seviye 1'ine geçmesi ve daha da önemlisi, evrendeki 3 yıllık yolculuğu boyunca gücünün şok edici bir şekilde artmasıydı. Öldürmek. Gizemli adam kükredi, kara bulut mekiği hızla üzerine geldi ve o da hızla arkasında 3 gerçek altın kılıç oluşturdu. İkisi de kontrolördü. Her ikisi de hızla birbirlerine doğru koştu, biri 6 altın kılıcı, diğeri ise 3'ü kontrol ediyordu. Bu 3 yıl boyunca hiç rahatlamadım. Dahi savaşıyla karşılaştırıldığında eskisinden çok daha güçlüyüm. Güçlerimi test etmene izin vereceğim. Wu Feng'in gözleri sonsuz bir mücadele ruhuyla parlıyordu. Altın bıçak hemen son derece iyi organize edilmiş gibi görünüyordu, birbirleri etrafında çalışıyor ve anında ileri doğru delip geçiyorlardı. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Havada, 6 bıçak gizemli kişinin 3 bıçağına karşı çılgınca bir savaşa girişti. Neler oluyor? Wu Feng içten içe şok oldu. İlkel Kaos şehrine gelmeden önce, zaten 6 bıçağı serbest bırakabiliyordu, alıştığı için bu 6 bıçağı kontrol etmek kendisi için rahat ve en iyisi haline gelmişti. İlk Kaos tabletini 7 gün boyunca büyük gelişmelerle inceledikten sonra bile, en optimum saldırı düzeni olduğu için hala yalnızca 6 bıçak kullanmayı seçti. Aslında engelledi, buna inanmıyorum. Wu Feng'in gözleri soğuktu. Altın bıçak, neredeyse birlikte çalışan, saldıran ve birlikte geri çekilen 6 mükemmel asker gibi, çok mükemmel, defalarca saldırıyor, düşmanı öldürmek için defalarca 3 altın bıçağı kırmaya çalışıyor. Fakat, hata, 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 tekrar başarısızlık. Bu gizemli kişinin 3 kılıcı çok özel bir şekilde kontrol ediliyordu, sanki üçü birbirinden ayrı değil de mükemmel bir vücutmuş gibi. 3 bıçak, düşmanına doğru koşan sonsuz dalgalar hissi veriyordu. Göklere uzanan devasa bir dağ gibi, sarsılmaz. Bu nasıl mümkün olabilir? Wu Feng şok oldu. Ben 6 bıçak kullanıyorum. Onun sadece 3 bıçağı var, benim nasıl bir avantajım olmasın? Zor iş. 6 bıçağı mükemmel bir hassasiyetle kontrol etmek için defalarca farklı yöntemler denedi, ancak rakip havada asılı kaldı ve 3 bıçakla kolayca blok yaptı. Aptal, bu kadar basit bir şeyi bile bilmiyorsun. Gizemli adamın siyah maskeli gözlerinde alaycı bir his vardı. Ve sen birinci seviyeyi geçebileceğini düşünüyorsun, git ve öl. XYU. Maskeli adamın kontrol ettiği 3 bıçağın düzeni aniden değişti. Doyumsuz ve güçlü devasa bir bıçak gibi, üçe bir hissi yayarak aniden birbirlerine yaklaştılar. Wu Feng onu engellemek için 6 kılıcını kontrol ederken içten içe şok oldu. Gürültü. Büyük bir çarpışmayla 6 kılıcı tamamen devrildi. Nasıl? Uzaktan Wu Feng şaşırmıştı. Haha, aptal. 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 Gizemli adam kükredi. Wu Feng, üzerine delip geçen 3 gök kuşağına karşı şiddetle kükredi. Yükselin. Gümbürtü. 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 Wu Feng'in arkasından 3 altın kılıç daha yükseldi, devrilen 6 kılıç da tekrar ayağa kalktı.
Liu Feng'in vücudu göz kamaştırıcı altın rengi bir ışıkla parladı, her yöne dalgalandı ve daha sonra hızla 9 bıçağın etrafında yoğunlaştı. 9 bıçak büyük bir oluşum oluşturuyormuş gibi görünüyordu. Altın ipliklerin içeri ve dışarı doğru örülmesiyle, altın enerji, içindeki bıçaklarla birlikte aktı. Liu Feng 300 metrelik yuvarlak bir alanın merkeziydi. Anında o uzay topunun içinde sayısız miktarda enerjinin aktığı göz kamaştırıcı bir altın enerji dünyası oluştu. Yavaş gibi görünebilir. Gerçekte, 9 kanat yükseldiği anda hızla uzay topunu oluşturdular. Nansen silahlanmanın 3. seviyesi, cennetsel bıçak oluşumu. Blade alanı olarak da bilinir. Nansen silahında toplam 9 seviye vardı, bunların 2. seviyesi, gökyüzünü delen formasyon, 9 altın yanılsama kılıcın tek bir gerçek kılıç oluşturmak üzere birleştirilmesiydi. Ancak 3. seviye, aynı anda 9 gerçek bıçağın üretilmesini gerektiriyordu, bu, toplamda onları oluşturan 81 altın küçük bıçağa eşdeğerdir. Son derece zordu, 2. seviyeden yüzlerce kat daha zordu. Liu Feng bunu başarıyla serbest bırakmayı başardı. Son 3 yılda gösterdiği büyük gelişme ve ruh enerjisinin evren 1. seviyeye ulaşmasıyla. Çiğceci, altın gökkuşağından oluşan 3 ışın, o yuvarlak alanda kaybolmuş gibiydi, sayısız bıçak enerjisiyle zayıfladı, hızları oldukça yavaşladı. Çok güçlü olduğunu kabul ediyorum, ancak mutlak güce karşı yine de kaybedeceksin. Liu Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve hızla uzaktaki gizemli adama doğru koştu. Liu Feng'in merkezde olduğu kılıç alanı. Liu Feng koştu, tüm alan hızla onu takip etti. Kırmak. Gizemli adam hızlı kaçtı ve kükremeye başladı. Ji. Kontrol ettiği 3 bıçak anında birbirine yaklaştı. Bu bıçakları çevreleyen ve altın rengi devasa bir bıçak oluşturan sayısız altın iplik örüldü. Rüya gibi altın renkli de kılıç, onu engelleyen sayısız kılıç enerjisini hızla savuşturdu ve rüya gibi gökkuşağı ışığıyla Liu Feng'e doğru delindi. Bu ne hareketi? Liu Feng şok olmuştu, Nansen silahı ile eğitim aldı, üzerinde çalıştı ama bu hareketi bilmiyordu. Göksel kılıç. Liu Feng kükredi. Ji. Kılıç alanını oluşturan 9 bıçak anında tek bir beden haline geldi ve onun ruh okuma kontrolüyle, bıçaklardan biri anında bir av leoparı gibi oldu, beraberinde kılıç alanının gücünü getirdi ve anında o altın rengi devasa bıçağa doğru delindi. Sayısız bıçak enerjisine sahip tüm alan, kılıcı güçlendirmek için emir almış gibi görünüyordu, onu arkadan takip ediyordu. Kılıç etki alanıyla güçlendirilmiş altın bir kılıç. 3 bıçağın oluşturduğu devasa bir altın bıçak. Çatıştılar. Gürültü. Altın kılıç anında geri savruldu, o devasa altın kılıç sanki ileriye doğru hızla ilerleyen büyük bir gemi gibiydi, anında kılıcını devirdi ve önüne uzandı. Liu Feng kaçacak vakti kalmadan kılıcını kullanarak bir kalkan oluşturdu. Gürültü. Liu Feng, gücün bir kısmını saptırmak için kalkanını kullandı, ancak sanki görkemli bir dağ ona çarpmış gibi hissetti, ağzından taze kan fışkırarak tüm vücudunun titremesine neden oldu. Cennetsel kılıcın bile buna şaşmamalı. Durduramadım, bu güç çok inanılmaz. Bunun ardından bilinci kayboldu. Uyandığında, mutlak başlangıç bölgesindeki sanal evrenin Göksiang Dağı'na, kendi villasına dönmüştü. Majesteleri, garsonlar ve gardiyanlar eğildiler. Liu Feng başını salladı. Majesteleri cennet köprüsünü denemeye gitti, nasıl gitti? Villa başkanı ve aynı zamanda muhafızların lideri, sektör lordu Aode Uolike sordu. Arıza. Liu Feng başını salladı. Göksel köprüyü geçmek çok zordur, ilk seferde başarısızlık çok normaldir, majestelerinin bu konuda fazla endişelenmesine gerek yok. Aode Uolike dedi. Liu Feng görünüşte çok sakin görünüyordu, çalışma odasına geri döndü. Çalışma kapsamında. Kaybettim. Liu Feng kaşlarını kırıştırdı. 1000 kişilik grubumuz, yaklaşık 900 tanesi test edildi, Bola'nın 2 seviyeyi geçmesi dışında kimse bunu başaramadı. Başarısızlık, ben bir istisna değilim, ancak karşılaştığım ilk rakip de benzer şekilde Nansen silahını kullanıyor. Sadece 3 altın bıçak kullanarak, aslında cennetsel bıçak formasyonumu bozdu. Temel. Liu Feng,
Her zaman temelin çok önemli olduğunu söyledim. Cennet gibi bıçak oluşumunu oluşturmak için 9 altın bıçağı serbest bırakabilirsiniz, o yalnızca 3 bıçak kullandı ancak kazanabilir. Temelin önemi budur. Omzunda yumruk büyüklüğündeki Babato bağırdı. Aynı değil, Nansen silahını tamamen farklı bir şekilde kullanıyor. Liu Ofeng daha önceki savaşı hatırladı. İster 6 bıçağı kontrol ediyor, ister 9. Fark etmez. Tek bir birim gibi görünüyorlardı, 6 veya 9 askerin birlikte çalışması gibi. Ancak onu kontrol etme şekliyle aslında gerçek bir vücut gibi güçlerini artırmayı başardı. Özellikle o son hamle, 3 bıçak birleşerek devasa bir altın bıçak oluşturdu. Sağ çift tırnak işareti. Nansen silahı 3. Seviye göksel bıçak oluşumu. Nansen silahının 4. seviyesi az yemekli harika iş. Bu 4. seviye, aslında devasa kılıcın, düşmanı ezecek mutlak güce sahip tek bir vücut haline gelmesinin harika bir oluşumuydu. Hareketinin 4. seviyeye benzer olduğunu hissediyorum. Liu Ofeng kaşlarını kırıştırdı. Ancak yine de 4. seviyeden farklı, 4. seviye onunkinden çok daha karmaşık ve daha güçlü ve o yalnızca 3 bıçağı birleştiriyordu, ancak bunların birleştirme gücü saçmaydı. Bu 9 evren tabletinin denemesi. 9 evren tabletinin ilk resmiyle Liu Ofeng'in zihninde parladı. Yağmur damlası resminde toplam 9 damla vardı. 7 günlük çalışmadan sonra pek bir şey anlamadı. Bu sırada yağmur damlası resmini düşünerek savaş sahnesini hatırladı, sanki resmin 3 damlasının birbirine karıştığı bir kısmını hatırlıyor gibiydi. Bana söyleme. Liu Ofeng'in gözleri daha da parladı. Zihnindeki 7 günlük çalışma, Nansen silahlanmasındaki 3 yıllık çalışması ve deneyimiyle birleşmeye başladı, fikirler çatıştı ve içinde büyük bir ilham kıvılcımını ateşledi, fikirler ve düşünceler sürekli oluşmaya başladı. Heyecanlı. Beklenti. Anlıyorum, anlıyorum. Liu Ofeng bağırmadan edemedi. Planları körü körüne takip etmemeliyim. Liu Ofeng yüksek sesle gülmeden edemedi. Nansen silahları güçlü bir savaşçı tarafından silah olarak yapıldı. En temel kullanım şekillerini körü körüne takip etmek çok katı ve çok aptalca. Bana aptal demesine şaşmamalı, gerçekten çok aptalcaydı. Yağmur damlası resmi, Nansen silahının en güçlü gücünü açığa çıkarmanın gerçek yolu bu. Sağ çift tırnak işareti. 9 evren ilkel kaos tableti. İçinde gerçek yolu barındırıyordu. Her şeyin yanı sıra herhangi bir silahın kullanımı bile bu devasa yoldan kavranabilir ve en sonunda en doğru yol bulunabilir. Bu sefer başarısız olsa da, bundan doğan fayda ve düşünceler başarıdan bile daha iyiydi. Hadi başlayalım. Liu Ofeng daha fazla bekleyemedi. Sanal evren eğitim alanları, en optimum simülasyon mekanı. Sanal evren, en iyi duruma getirilmiş simülasyonun kişiselleştirilmesine olanak tanıdığından, gerçeğe %100 benzemesi hiç de sürpriz olmadı. Dolayısıyla gerçekte eğitimle karşılaştırıldığında deneyim, kavrama, etki veya benzerleri açısından tamamen aynıydılar. Tıpkı mezbahayı kullanmanın maliyetinin son derece yüksek olması gibi, sayısız savaşçı hala oraya gidiyor ve çekirdek üye olarak ve kendi eğitim alanına sahip olarak Liu Ofeng'in köken yasası enerjilerini bulmak için ilkel kaos şehrinin gökyüzüne bakmak için acelesi yoktu. Ama daha önce 9 evren tabletiyle ilgili sahip olduğu ilham kıvılcımlarını kavramaya kendini kaptır. Majesteleri Avuka ziyaret için burada. Kel sektör Lordu A o ikilisilik bağırdı. Vukami. Liu Ofeng eğitim alanını terk etti, bulanıklaştı ve 10 kilometrelik mesafeyi delip geçerek hemen villanın girişine ulaştı. Liu Ofeng, büyük bir şey oldu. Bu gümüş giysili siyah saçlı genç koşarak geldi. "Naber?" Liu Ofeng gülümsedi ve sordu. "Ben Rongjun." Manka Prensi heyecandan kıpkırmızı kesildi ve şöyle dedi. "Muhtemelen bilmiyorsunuz. Dün test etmek için Cennetsel Köprü'ye gittik, 30 kişilik grubumuzun tamamı devasa Balta Köprüsü'nün altındaydı. Ancak ben dahil herkes birinci seviyede başarısız oldu, sadece Rongjun geçti. 1000 kişilik grubumuz, yalnızca Bolan ve Rongjun geçti, Bolan 2 seviyeyi geçti ve Rongjun 1 seviyeyi geçti, geri kalan herkes birinci seviyeyi bile geçemedi." "Ne?"
Leu Ofeng şok olmuştu. Rongjun başarılı oldu mu? Daha önceki Deha Savaşı'nda o ve Rongjun'un seviyeleri oldukça yakındı. Ve bu 3 yıllık yolculuk sırasında 3 büyük bedeni şok edici bir hızla çalışıyordu. Görünüşte belli olmasa da Leu Ofeng şu sonuca vardı: ikinci sırada yer almak için yeterliydi. Ancak Cennet Köprüsü'nün sonucu yine de böyle oldu. Ve ayrıca daha önce. Luka devam etti. Yuan Shen Evren ülkesinin lideri, Rongjun'u ilkel Kaos şehrinde öğrencisi olarak kabul etti. Evren ülke lideri Leu Ofeng şaşkına döndü. Geniş bir evren ülkesine hakim olan evren ülke lideri, engin evrenin içinde bile onlar yönetim seviyesi arasında kabul ediliyordu, onların altında büyük miktarda ölümsüz vardı. Nasıl olabilir? Leu Ofeng buna inanamadı. Bolan bile hiçbir evren ülke liderini gelip onu öğrencisi olarak kabul etmeye çekmedi. Doğru, ben de inanamadım. Luka başını salladı. Evrenin ülke lideri düzeyinde, kesinlikle öğrenci kabul etmeye gerek yok. Onlar zaten 1 trilyon yıldır düşmeyen mutlak varlıklardır, bir evren ülkesini denetleyen varlıklardır. Bola'nın bile bir evren ülkesi lideri olma şansı son derece zayıf. Bu nedenle dahiler, evrendeki ülke liderlerinin öğrenci olarak kabul edilmelerine değmez. Ancak Yuan Zhen evreni ülke lideri Rongjun'u gerçekten kabul etti. Aldığım haberler kesinlikle doğru, şu anda 1800 evren ülkesinin üst kademelerinin hepsi haberi alıyor. Bu. Leu Ofeng soğukkanlılığını kaybetmeden edemedi. Cennet onun için bazı ikramlar mı bıraktı? Ölüm tanrısı Bolan, o gruptan herkesin doğal olarak saygı duyması gereken mutlak bir dahiydi. O bile bir evren ülke liderinin onu kişisel olarak mürit olarak kabul etmesini sağlayamadı. Ancak Rongjun'un öğretmen olarak bir ülke lideri var. Bu hala en şok edici şey değil. Luka kısık bir sesle konuştu. Bu haberi babamdan aldım. Leu Ofeng'in gözleri parladı. Rongjun'u öğrencisi olarak almak isteyen sadece bir evren ülkesi lideri değildi, 2 kişiydi. Luka'nın gözleri parladı. Ancak şunu bilmelisiniz ki 1008 evren ülkesinin arkasında 5 büyük Leviathan var. Bu 2 evren ülke liderinden biri Virtual Universe Company'den, diğeri ise Huge Access Dojo'sundandı. Rongjun, sanal evren şirketinin bir üyesi olduğundan, sonunda Yuan Zhen evren ülke liderinin öğrencisi oldu. Ne? 2 evren ülkesi lideri onun için mi yarıştı? Leu Ofeng'in dili tutulmuştu. Önemli değil, Rongjun şu anda bizden daha güçlü. Luka yumruğunu sıkı sıkı tuttu. Zaten yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğim. Babam bir keresinde şöyle demişti, İlkel Kaos şehrinde geçen bu 30 yıl, bizim başlangıç 30 yılımızdır ve gelecekteki çabalarımızın temel taşıdır. İlkel Kaos şehrinde eğitim daha yeni başladı, kimin zirveye çıkacağını söylemek hala zor. Leu Ofeng başını salladı. Sadece Rongjun değil, Bolan da Leu Ofeng'in üstesinden gelmek istediği bir numaralı hedefti. 9 evren tabletiyle ilgili çalışmanız nasıl? Luka merakla sordu. Yine de iyi. Leu Ofeng dedi. Etraftaki boş eğitim balkonlarına gidip bir göz atmanızı öneririm. Önceki nesillerin geride bıraktığı pek çok rastlantısal işaret var. Luka gülümsedi. Hareket hızımızla, 10 günden yarım aya kadar zaman harcamak, bize uygun bir işaret bulmak için tam bir tarama yapmak için yeterli. Sonuçta ilk kaos tabletleri çok derin ve geride bırakılan diğer işaretler biraz ilham kaynağı olabilir. Bu fikirlerin kıvılcımlanması ve birbirine yardım etmesiyle anlaşılması kolay hale gelecektir. Babam da böyle söyledi. Sağ çift tırnak işareti. Leu Ofeng, Luka'ya şok olmuş görünüyordu. Cennet Köprüsü'ndeki ilk denemesi tek başına ona çok ilham verdi, çok ilerleme sağladı. Ortalıkta dolaşan bu tür fikirler gerçekten etkiliydi. Teşekkürler. Leu Ofeng ciddi bir şekilde söyledi. Ne teşekkürü? Sadece güçlü biriyle rekabet ettiğimde bir anlamı var. Rakip ne kadar güçlüyse gelişimim de o kadar hızlı olur. Luka gülümsedi. Ben ayrılıyorum. Bazı işaretler arayacağım. Rongjun'un bir evren ülke liderinin öğrencisi olarak kabul edildiğini bilerek, şu anda savaş ruhuyla yanıyorum. Ardından ortadan kayboldu. Leu Ofeng başını salladı. Kimseye tepeden bakamazdı. 1.
008 evren ülkesi dehası arasında ilk 10'a girebilmek için kimsenin gözden kaçırılmaması gerekiyor. Altın boynuzlu canavar Mosha klanı vardı. Başkalarının arkasında başka özel gizli kozlar olabilir miydi? 7 günlük çalışmamın çoğunu sindirdim. 9 evreninin ilk yağmur damlası resmi, eğer onu daha derinlemesine incelemek istersem, birkaç gün yetmez. Benim de gidip bazı işaretlere bakmam gerekiyor. Leu Ofeng'in bilinci hemen sanal evreni terk etti ve ilkel kaos şehrine geri döndü, ardından ilkel kaos şehrinin topraklarında büyük bir aramaya başladı. Sanal evren, Yıldırım Adası. Yıldırım Adası, sanal evrendeki ölümsüzlerin, gerçek elitlerin buluşma noktasıydı. İnanılmaz derecede geniş adada, bulutlar onu sarmışken, adanın köşelerinde şimşek yılanları sürünüyordu. Eğer biri Luxiang Dağı'nın sıradan gezegenlerden daha büyük olduğunu söylerse, o zaman Yıldırım Adası 1 milyondan fazla Luxiang Dağı'ndan daha fazlasıydı. Bu bindahiden oluşan grup cennetsel köprüden geçtikten sonra sonuçlar nasıl? Tahta yüksekte oturan yeşil zırhlı, mor pullu adamın sesi, inanılmaz derecede büyük türbede yankılanarak gürledi. "Efendim şövalye." Aşağıda dev bir demir kuleye benzeyen bir şey duruyordu. Altın kürklü bir maymun adam, altın kürkü inanılmaz derecede göz kamaştırıyordu, tüm varlığı bir galaksi gibiydi, parlıyordu ve göz kamaştırıyordu, saygıyla şöyle bildirdi. Bu bindahiden oluşan grup, 998'inin hepsi ilk denemesinde başarısız oldu, Bolan 2 seviyeyi başarıyla geçti ve Rongjung 1'i geçti. Ve savaşlarının görüntülerini izlerken Absolute başlangıç üyelerinin iyi performansları var gibi görünüyordu. Leu Ofeng, Qiang Shui, Waka gibilerin hepsi fena değildi, dahice savaşlarla karşılaştırıldığında gelişmeleri çok büyük. Yeşil zırhlı mor pullu adam başını salladı. "Sadece Rongjun beni şok etti, geri kalan herkes hala normal. Rongjun'un cennetsel köprü savaşının görüntülerini bana gönder." Yeşil zırhlı mor pullu adam emir verdi. "Evet efendim şövalye." Maymun adam saygıyla görüntüleri gönderdi. Bunu takiben tapınan içinde bir ekran belirdi ve ekranda Savage Rongjun'un vahşi bir savaş tanrısı gibi, acımasız ve şiddetli olduğu görüntüler oynatıldı. O devasa kılıç mükemmel bir şekilde sallanıyordu, her darbe inanılmaz derecede şiddetliydi ve sonunda aynı bıçağı kullanarak rakibini öldürdü. Yeşil zırhlı mor pullu adam bitene kadar sakince izledi, kaşlarını hafifçe kırıştırdı. "Gidebilirsin." "Evet." Maymun adam saygıyla ayrıldı. Tapınağın içinde sessizlik hakimdi. Yeşil zırhlı mor pullu adam ekranı izledi ve mırıldandı. "Bu çok tuhaf, Rongjun'un savaş yetenekleri gerçekten şok edici. Anlama seviyesi çok güçlü olmasa da, böylesine korkunç bir gücü açığa çıkarabiliyor. Bu kadar genç yaşta kendi tekniğini yaratan çok güçlü bir dahidir. Ancak Yuan Zhen veya Gulu'nun yani bu iki evren ülkesi liderinin onu öğrencileri olarak kabul etmek için rekabet etmesi hala yeterli değil. Yuan Zhen, Gulun, bu ikisi uzun zamandır yaşıyorlar, benden çok daha eskiler." Yeşil zırhlı adam kaşlarını kırıştırdı. "Ve onlar şövalye seviyesine benden önce ulaştılar, belki de görüntülerden benim keşfetmediğim bir şey keşfettiler." Yuan Zhen ve Gulun ülke liderlerine mutlak bir benzerlik olarak. 9 bıçaklı şövalye, dahilerin evrenin ülke liderleri için hiçbir çekiciliği olmadığı çok açıktı, bir dahi yetiştirmenin amacı neydi? Bir evren ülke lideri yetiştirmediği sürece kendilerine pek bir faydası olmadı. Bolan bile kimseyi onu kabul etmek için mücadeleye sokmadı. Ancak Rongjun, onu kabul etmek için iki ülke liderinin rekabet etmesini sağladı. Bir sır olmalı, Yuan Zhen, Gulun, bu iki yaşlı serseri en uzun süre yaşayan ülke liderleri, bir şeyler keşfetmiş olmalılar. 9 bıçaklı şövalye görüntüleri izledi, kendi varlık seviyesiyle zaten görüntüleri ve tüm detaylarını inanılmaz net bir şekilde görmüştü. Keşfedilebilecek ne varsa çoktan keşfedilmiş olurdu. Neden? Sırrı ne? 9 bıçaklı şövalye bir süre düşündü. Sadece derinlerde düşünebiliyordu. İlkel Kaos şehri, 9 seviyeli pagodanın 7. seviyesi. Altın zırh giymiş maymun adam gerçek Yan İmparatoru, yılan kuyruklu kadınla Yuan Zhen evren ülke liderinin ilk Kaos şehrine gelip Rongjun'u öğrencisi olarak kabul etmesi hakkında konuşuyordu.
Rong-jun, onun savaş yetenekleri son derece yüksek. Yılan kuyruklu kadın boğuk bir sesle şöyle dedi. Onun köken kanunu anlayışı daha düşük olabilir ama korkunç bir güçle patlayabiliyor. Çok olağanüstü. Sanal Evren şirketinin 1000 dahisinden oluşan bu grup arasında, Bolan dışında sıradaki o. Bunu öylece söyleyemezsin. Gerçek Yan İmparatoru şunları söyledi. 9 evren tabletini seçen 12 serseriden biri Rongju'nun altında değil, hatta belki daha güçlü bir dahi. Leu Ofeng'den mi bahsediyorsun? Yılan kuyruklu kadın başını salladı. Doğru, o serseri yalnızca evrenin birinci seviyesi ve cennetsel bıçak oluşumunu serbest bırakabiliyor. Ancak Nansen silahının temel formasyonlarına takılıp kaldığı için nasıl uyum sağlayacağını bilmiyor. Ancak onun menşe hukuku anlayışı oldukça sağlamdır. Böyle bir talimatla savaş gücü büyük ölçüde artacak. Köken kanunu anlayışı açısından Bolan bir. Leu Ofeng ise gerçekten ikinci sırada. Maymun adam gerçek Yan İmparatoru çenesini ovuşturdu ve mırıldandı. Bu Leu Ofeng kesinlikle 9. Evren tarikatımızda iyi bir fide, ona bazı ipuçları vereceğim. Ne yapıyorsun? Yılan kuyruklu kadın şok oldu. Ne, şu Rongju'nun öğretmen olarak bir evren ülkesi lideri bile var. Sadece bazı ipuçları veriyorum. Maymun adam başını salladı. Şu anda ilk Kaos şehrinde, 9. Evren mezhebi içinde bir numara olarak kabul ediliyorum. Bu evren ülke liderleriyle Ofeng ve Bolan'a bile saygı duymuyorlar. Standartlarım o kadar yüksek değil, yine de onlara saygı duyuyorum. Leu Ofeng Cennet Köprüsü'nün 3. seviyesini geçtiğinde derslerimizi dinleme hakkını kazanacak ve yüz binlerce yıl sonra mezhebimizde mutlak bir ölümsüzlüğe sahip olabiliriz. Haha. Yılan kuyruklu kadın başını salladı ve gözlerini kapattı. Duruma bakınca maymun adam onu daha fazla rahatsız etmedi ve hemen kuleden kayboldu. İlkel Kaos şehrinde enerjiler dönüyordu. Bulutla temas eden asmanın oluşturduğu zırhı giyen Leu Ofeng, eğitim balkonunda durup diğer uzaktaki balkonlara bakıyordu. Geçtiğimiz 8 gün boyunca şehrin her yerinde arama yapıyordu, şehrin her yerinde daha önce sayısız savaşçının balkonlarında bıraktığı izlerin olduğu birçok boş bina vardı. Arayan sadece Leu Ofeng değildi, primal bölgeye giren Manka Prensi Auka, Longyun ve benzer şekilde mutlak başlangıç bölgesinden Qianshui, Rongjun ve benzerleri. Diğerleri işaret arıyorlardı. Bu dahiler grubu çok açıktı. İlkel Kaos şehrinde geçen bu 30 yıl, onların temellerini sağlamlaştırma zamanlarıydı ve gelişmenin en hızlı yolu, kafalarını eğitime gömmek değildi. Kör bir balta kullanmak daha fazla çalışma gerektirir, uygun rotayı seçmek çok önemliydi, doğrudan hareketin köken yasalarına bakarak başlamalarına gerek yoktu. Bu nedenle hepsi önceki nesil savaşçıların geride bıraktığı işaretleri arıyorlardı. İşaretlerin 112'si ilgimi çekti. Leu Ofeng kaşlarını kırıştırdı. Hangisini seçeceğim? 9 evren tabletinin 9 resmi derin ve derindi. Ve başkalarının geride bıraktığı işaretler detaylı çalışmalar gibiydi, tableti daha iyi anlamasını ve daha verimli bir şekilde incelemesini sağladılar. Lufeng. Net bir ses yankılandı. Leu Ofeng arkasını döndü. Uzun, kıvırcık, yeşil saçlı, cildinde gizemli yeşil işaretler olan zarif bir kız balkona indi, nazikçe gülümsedi ve şöyle dedi. Leu Ofeng, sana uygun bir işaret buldun mu? Henüz değil, 112'nin kötü olmadığını keşfettim ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Leu Ofeng başını salladı. Qianshui, bir şey buldun mu? Aogusi gezegenindeki dahi kardeş çift Qianshui'nin her ikisi de benzer şekilde mutlak başlangıç üyeleriydi. Ben de düşünüyorum. Öğretmenin rehberliğiyle şu anda aralarından seçim yapabileceğim 3 tane var. Qianshui gülümsedi. Seninle daha fazla sohbet etmeyeceğim. Öğretmenim sizin cennetsel köprü savaşınızı gördükten sonra bizim grubumuz arasında dedi ki, sizin köken yasalarına dair anlayışınız Bolan'ınkıyla karşılaştırılabilir, hatta Rongju'nun anlayışından bile daha güçlü. Ah! Leu Ofeng kaşlarını kırıştırdı. En iyisi, şu anda bir liderliğe sahip olmanız gelecekte de liderlik yapacağınızı temsil etmiyor. Bu 30 yıl en büyük değişim olacak. Qianshui hemen uçtu. Ben gidiyorum.
Uzak göklerde uçan, kaos enerji akışı içinde kaybolan yeşil bir görüntü görüldü. Liu Ofeng kaşlarını çattı. Bin Dahi'den oluşan grubunuz, birçoğu oldukça iyi bir geçmişe sahip ve güçlü insanlar onlara arkadan rehberlik ediyor. Babata. Çok yazık. Sana yardım edemem, dedi. Sorun değil. Liu Ofeng gülümsedi, hiç umursamadı. Aniden Babata şok olmuş bir şekilde bağırdı. Liu Ofeng, bir mektup aldın, bu sanal evren şirketi iç departmanından. Ah! Liu Ofeng şok oldu, bilincinin bir kısmını sanal evren ağına gönderdi. Sanal evren ağı, mutlak başlangıç bölgesi, Liu Ofeng'in villası. Liu Ofeng çalışma odasında dizüstü bilgisayarının önüne oturdu ve postayı açtı. Lufeng. Cennet köprüsündeki görüntülerinizi gördüm. Fena değil, sadece Nansen silahını kullanmanız çok katı. Silah öldü, biz yaşıyoruz. Nansen silahı nasıl kullanılır? Doğal olarak tam potansiyelini ortaya çıkarmak için çok daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şu anda 9. evren tabletini inceliyorsunuz. Floating Blood savaş tekniğini satın almanızı öneririm. Sadece 800 puan gerekiyor. Bu tekniği satın aldıktan sonra 0290028981 numaralı eğitim balkonuna gidin ve bir bakın, orada Floating Blood'ın yaratıcısının bıraktığı işaretler var. 9 evren tarikatına dahil olanlar arasında özellikle 9 evren tabletinin ilk 3 resmi sizin için en uygunu bu olsa gerek. Çok çalışın, sizden harika şeyler bekliyorum. Gerçek yan. Basit bir mektup, ancak sanal evren şirketinin iç departmanından geldiği için sıradan olmaktan çok uzaktı. Kendisi de şirketin çekirdek üyelerinden biri olduğu için çoğu kişi kendi hakimliğini bile bilmiyordu. Bir başkasının kimliğini bulan ve iç departman aracılığıyla mektup gönderebilen bu kişinin sanal evren şirketinde üst düzey bir kişi olduğu belliydi. Doğruyan mı? Liu Ofeng çalışma odasında oturuyordu, daha önce arama yaptığında yalnızca filtrelenmiş birkaç normal haberi, böcek klanı veya otomat yarışı gibi diğer gizli dosyaları, önemli bilgileri görebilmişti, bunların hepsi onun için sınıflandırılmıştı. Ancak artık konumu yüksekti, ayrıcalıkları da çok daha yüksekti. Anlaşıldı. Babata heyecanla söyledi. Dizüstü bilgisayarın ekranı anında hızla değişti ve büyük miktarda bilgi ortaya çıktı. Bunların hepsi Turyan ile ilgili. Babata bağırdı. Ah! Liu Ofeng ekrana baktı. Pek çok haber ve ayrıntı vardı. Şaşırmadan edemedi. Gerçek yan tekniği, gerçek yan imparatoru tarafından kuruldu. Sanal evren şirketi içindeki satın alma fiyatı aslında 800.000 puan olarak fiyatlandırıldı. Tanrım, öğretmenimin ruh damgası, Babata bunun sadece 10.000 puan değerinde olduğunu tahmin etmiştin. Bu gerçek yan tekniği aslında o kadar pahalı mı? Gerçek yan imparatoru mu? Babata şok oldu. Bu gerçek yan gerçekten bir imparator mu? Peki ya? Liu Ofeng merakla sordu. Lufeng. Babata son derece tedirgindi. Bilmiyorsun. Tüm ölümsüzler arasında güç ve konum bakımından büyük farklılıklar vardır. Normal ölümsüzler general olabilir ve evren düzeyindeki savaşçılardan oluşan devasa bir orduya komuta edebilir. Ancak çok sayıda son derece güçlü ölümsüz, Büyük Balta Dojosu'nun sanal evren şirketinden yetkili unvanını alabilir. Yetkili unvanına sahip ölümsüzler arasında mutlak varlıklar olarak kabul edilir, tıpkı öğretmenin gibi, o da gücüyle bu unvanı zor alabildi. Ve ölümsüzlerin zirvesi, daha da güçlü ve daha yenilmez, imparatorları ele geçiriyorlar. Bu çok korkutucu ve bu gerçek yan imparatorunun tekniğinin aslında 800.000 puana ulaştığını düşünürsek, Tanrım, o kesinlikle evrendeki sayısız ölümsüzden biri, evren ülke liderine en yakın olanlardan biri. Mutlak varlığın bu seviyesi, bu varoluş seviyesi son derece güçlüdür. Babata heyecanlı olduğunu söyledi. Ah! Liu Ofeng içinin farkına vardı. General, resmi, imparator. Bu 3 şampiyonluk kesinlikle onların gücünün bir yansımasıydı. Babata, o zamanlar öğretmenimi öldüren düşman ne kadar güçlüydü? Liu Ofeng sordu, heyecanlı Babata bir süreliğine şaşkına döndü, kırmızı gözleri biraz karardı ve şöyle dedi. O zamanlar öğretmenini öldüren düşman çok güçlüydü.
Öğretmenin zor bir memurun gücüne sahipti, düşman muhtemelen memurun zirvesiydi, neredeyse imparator seviyesine ulaşıyordu. Liu Ofeng şok olmuştu. Bu seviyedeki öğretmenin neredeyse resmi bir kişi değildi. Rakibi neredeyse bir imparatordu. O zaman öğretmeninin bu kadar kötü bir şekilde kaybetmesine şaşmamalı. Bu seviyedeki bir savaşçı, Ganu evreni ülkenizde ilk 3 arasında yer alabilir. Babata ciddiyetle söyledi. Liu Ofeng şok oldu. Ganu evren ülkesinde 10.000'den fazla ölümsüz var. 1.008 evren ülkesinde imparator unvanını alanların sayısı son derece azdır. Mutlak savaşçıların tümü normalde tek bir evren ülkesinde kalmazlar. Bu unvanı alabilenler çoğunlukla 5 büyük Leviathan'ın ya da özel yalnız kurtların emrindeki aslardır. Babata usulca şöyle dedi. Her biri son derece güçlü, evren ülke liderleri olmaya en yakın varlıklar. Tek bir teknik el kitabı tek başına 800.000 puana satılabilir. Bu gerçek yan imparatoru, imparatorlar arasında bile zirvede olmalı. Babata. Daha önce hazinede bir evren ülke liderinin yarattığı tekniğin kılavuzunu görmüştüm, sadece 1 milyon puana satılmıştı. Bir evren ülke liderinin yaptığı teknik 1 milyon puana satıldı. Gerçek yan imparatoru tarafından yaratılan teknik 800.000 puana satıldı. Gerçek yan imparatorunun dehşet verici olduğu açıktı. Haha, Liu Ofeng güldü. Babata, daha önce kimin büyük geçmişi olduğunu falan söylemiştin, ben Liu Ofeng, arkamda herhangi bir geçmişim ya da büyük bir insanım yok, yine de başkalarını bana vermeleri için çekebiliyorum bana işaretçiler. Haha. İçten içe Liu Ofeng, o gizemli mutlak savaşçı gerçek yan imparatoruna son derece minnettar hissetti. Gerçek yan imparatoruna gönderilen bu mektup sıradan bir düşünceden başka bir şey değildi. Ancak Liu Ofeng için bu, temellerini sağlamlaştırma konusunda doğru yönde atılmış büyük bir adımdı. Yüzen kanı buldun mu? Liu Ofeng sordu. Buldum. Ekranda bilgileriyle birlikte yüzen kan belirdi. Gerçek yan imparatorunun önceki belirsiz tanıtımları ile karşılaştırıldığında, yüzen kan hakkındaki bilgiler çok daha ayrıntılıydı. Açıkçası gerçek yan imparatoru hakkındaki bilgiler son derece gizliydi, Liu Ofeng'in erişim seviyesi onun yalnızca en temel bilgileri bulmasına izin veriyordu. Floating Blood, yaratıcı Lan Liu, 9. Evren tarikatında temel bir tekniktir, esas olarak 3 resmi açıklar ve takas için 800 puan gerektirir. Lan Liu daha önceki bir dahi yarışmasında bir numaraydı. İlkel bölgeye girmek için seçildiğinde, 9. Evrenin ilkel kaos tabletini seçti. 10 binlerce yılı aşkın eğitimden sonra, en iyi yüzen kanlardan biri olarak adlandırılan temel tekniği yarattı. Ölümsüz olduktan sonra kendisine hemen kan kıyafetli memur unvanı verildi, belirli bir evren gizli bölge keşif gezisine düştü. Liu Ofeng ayrıntılı olarak okumaya devam etti. Bilgilerde Lian Liu'nun hayatı hakkında daha fazla bilgi vardı. Dahi yarışmasında bir numaraydı, tam bir dahiydi. Ölümsüz olduğu anda kendisine hemen resmi unvanı verildi. 100.000 yıldan az yaşaması ve ölmesi çok yazıktı, çok erken öldü. Çok yazık. Liu Ofeng başını salladı. Çok erken ölmeseydi geleceği sınırsız olurdu. Babata da haykırdı ve başını salladı. Yüzen kan, ölümsüzlerin çalışması için yapılmış temel bir teknikti, dolayısıyla fiyatı yüksek değildi. Ancak fiyatının düşük olması berbat olduğu anlamına gelmiyordu. Liu Ofeng temel seviyede bir tekniğe ihtiyaç duyuyordu ve bu yüzen kan gerçek yan imparatoru tarafından tavsiye edilmişti, açıkçası hiç de berbat değildi. 800 puan, sadece 800 puanım eksik. Liu Ofeng zorla gülümsedi. 10.000 puanımı tek seferde çok kolay harcadığım için pişmanım, hepsi gitti. Sana bu kadar çabuk harcamanı kim söyledi? Diye mırıldandı Babata. Bunu kışkırtan sen değil miydin? Liu Ofeng omzundaki Babata'ya dik dik baktı. Unut gitsin, önce 029002898 balkonuna gidip bir göz atacağım. Dahi Lian Liu'nun trilyon yıl önce geride bıraktığı işarete bakacağım. Lan Liu'nun geçmişine bakıldığında Liu Ofeng,
Trilyon yıl önceki bu dehaya yalnızca iç çekebiliyordu. Çok erken öldü. 100.000 yıldan fazla yaşamamış olsa bile, ölümsüzler arasında bu kesinlikle çok kısa bir yaşam olarak görülüyordu. İlkel Kaos şehri. Leufeng anında bir ışık huzmesi haline geldi ve ilkel Kaos şehrinin içinde hızla uçarak Lian Luo'nun o zamanlar kullandığı eğitim binası balkonunu aradı. Leufeng uzun zaman önce o eğitim balkonunu aramaya gitmişti. Sanal evrende, Yüxiang Dağı'nın mutlak başlangıç bölgesi, Rongjun'un villasındaki eğitim alanları. Öğretmen. Dünyayı yaran kılıcı taşıyan vahşi genç Rongjun saygıyla eğildi. Önünde basit antrenman kıyafetleri giymiş, uzun boylu ve görkemli bir adam duruyordu. Bu adama bakmak, uzaydaki bir kara deliğe bakmak gibiydi, doğal bir huşu ve saygı biçimi yayıyordu, bakışları uzayın kendisini delip geçiyormuş gibiydi. O, Yuanzhe'nin evren ülke lideriydi, kim bilir ne kadar zaman önce gelen ölümsüz, gezegenlerden ve yıldızlardan bile on binlerce kat daha yaşlı, kadim bir ebedi varlıktı. Yuanzhen ülke lideri başını salladı. Şimdi size Büyük Balta İlkel Kaos tabletinin birinci formunu göstereceğim. Rongjun'un gözleri parladı. Ülke lideri elini salladı, elinde devasa bir balta belirdi, aynı anda eğitim alanlarının etrafındaki alan çarpık bir evren uzay sahnesine dönüştü. Yakından bak. Yuanzhen ülke liderinin gözleri derin ve derindi, neredeyse evren uzayının kendisini barındırıyormuşçasına. Elindeki devasa baltayı kaldırdı, bir anda tüm varlığı kocaman bir baltaya dönüşmüş gibi göründü. Sadece devasa baltadan yayılan irade ve enerji bile etraftaki alanın sarsılmasına ve neredeyse yarılıyormuş gibi görünmesine neden olmaya yetiyordu. Baltayı salladı. Ülke lideri devasa baltayı soğuk bir şekilde salladı, etrafındaki alan anında kağıt gibi toplanıp yoğunlaşıyor ve ardından parçalanıyormuş gibi göründü. Öndeki yıldızlar bile tamamen parçalandı, ardından tüm uzay titredi ve uzay dağılarak orijinal durumuna geri döndü. Rongjun'un gözleri kocaman açıldı, zihninde sahneyi tekrar hatırladı. Baltayı kaldırıyor, enerjisini maksimuma yoğunlaştırıyor. Baltayı sallayınca alan toplandı ve daha sonra kağıt gibi parçalandı. Devasa balta tableti 52'nin en derinidir. Yuanzhen ülke lideri soğuk bir şekilde şöyle dedi. Bu birinci formu anladığınızda ve sonunda cennetsel köprünün dördüncü seviyesini geçtiğinizde, o zaman size ikinci formu göstereceğim. Evet öğretmenim. Rongjun saygıyla söyledi. Ülke lideri başını salladı ve dudakları neredeyse bir gülümseme gibi kıvrıldı. Ardından ortadan kayboldu. Yani bu böyle, bu böyle. Öğretmeni gittikten sonra Rongjun'un gözleri parladı. Bu birinci form bu şekilde serbest bırakıldı. Aslında, ülke liderinin gösterdiği gibi, kasıtlı olarak eylemlerini yavaşlattı, enerjisini öğretmek için serbest bıraktı ve Rongjun'un bunu iyice hissetmesine izin vererek, yeteneğinin en yüksek noktasına tanıklık etmesine ve kavramasına izin verdi. Evlat edinen baba. Sadece izleyin, bu barbarın zirveye ulaşmasını izleyin. Rongjun yavaşça mırıldandı ve ardından birinci formu çalışmaya başladı. Devasa balta tabletinin birinci formu gerçekten derin ve gizemliydi, eğer bu birinci formu tamamen kavrayabilseydi, o mutlak dahi Bolan'ı kolaylıkla yenebilirdi. Sonuçta Bolan ancak ikinci seviyeyi bitirmeyi başardı. Primal Kaos şehrinin dışında. Demek bu ilkel Kaos şehrinin üçüncü hazinesi. Kanlı bir bıçak taşıyan beyaz cübbeli genç Bolan, ilkel Kaos'un girişinin dışında durmuş, üçüncü hazineyi tanıtan kelimelerin bulunduğu devasa taş tablete bakıyordu. Soğuk gözleri heyecanla parlıyordu. Hocam, ölümsüz seviyeye ulaştığımda sizi aramamı söylemiştiniz, ölümsüz seviyeye en büyük hızla ulaşacağım, kesinlikle yapacağım. Bolan. 10 milyonlarca yıllık deha savaşları arasında, baştan sona bir numara olmayı başardı. Her ne kadar bazı evren ülke liderlerinin Rongjun'u öğrencisi olarak kabul ettiğini duymuş olsa da, asla başka kimseyi rakip olarak düşünmemişti. İçeride rakip yoktu, dolayısıyla yenilmezdi. Rakibi kendisiydi. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı.
Ölümsüz seviyeye daha hızlı ulaşın, ölümsüzler arasında mutlak bir varlık olun, resmi olun. İmparator. Bolan mırıldandı, kendine güveni ve tutkuları yüksek olduğundan, uzayın kökeni kanunlarına ilişkin gelişimi ve kavrayışı sürekli olarak büyük ölçüde arttı. Anlayışı son derece güçlüydü, doğal olarak uzayla bağlantılı diğer unsurlara ilişkin kavrayışı da güçlüydü. Aslında altın, tahta, su, ateş ve toprağı tamamen inceleyebiliyordu çünkü bu 5 tanesi uzayla çok uyumluydu. Ancak rüzgarı seçti. Rüzgar, gök gürültüsü, ışık zamanla daha uyumlu olduğundan hırsı büyüktü, hatta zaman sektörü lordundan bile daha korkutucuydu. Ancak yetenek açısından, zamanın sektör lordu Leuo'dan çok daha yetenekliydi, bu yeteneğe sahipti. Rongji'nin öğretmeni olarak Yuan Zhen evreni ülke lideri vardı, kendi savaş yetenekleri ve yeteneği de son derece güçlüydü. Bolan onu hiçbir zaman rakip olarak düşünmemişti, rakibi kendisiydi. Hipnozcu Jiale X'e, Wuka, A. İzhen, Jiang Mo, Longyun gibi diğer dahilerin hepsinin kendi geçmişleri ve güçlü yanları vardı. Bu seviyeye gelebilmek için kimseye yenilgiyi kolay kolay kabul etmezdi, hepsi hala mutlak başlangıç bölgesine, ilk bölgeye ulaşmayı hedefliyordu. Longyun gibi. İlkel bir bölge dehası, şimdi Longjun tarafından bir kenara itilmişken buna nasıl dayanabilirdi? Kaos enerjisi içeride dönüyordu. Liu Ofeng ilerideki eğitim alanına bakarak sokaklarda yürüdü. Bu duvarda bir dizi kelime vardı, 9 evren tarikatı, üzerinde tarikata ait bu tür kelimelerin bulunduğu herhangi bir duvar, o alanın o mezhebe ait olduğunu ve özel kullanım için değil, kamusal bir alan olduğunu temsil ediyordu. Sonuçta, 52 ilkel kaos tabletinin dışında, şehirde istisnai birçok işaret daha vardı, dolayısıyla bunların hepsi halka açık eğitim alanları haline geldi, herkes gelip onları görebilirdi. Liu Ofeng'in daha önce seçtiği 112 yerden 103'ü halka açık eğitim alanlarıydı. Floating Blood'ın kurucusu Lian Luo, zamanında burada kaldı. Daha önce seçtiğim 112'de burası yer almıyordu. Liu Ofeng içini çekti. Bundan kaçışı yoktu, ilkel kaos şehri çok büyüktü, eğitim alanları çok büyüktü. Sadece 8 kısa gün boyunca etrafı araştırdı, her alandaki her işareti tüm ayrıntılarıyla aramanın bir yolu yoktu, yalnızca hızlı kararlar alabiliyordu. Eğitim alanına giriyoruz. Merdivenleri hızla çıkarak balkona çıkan 100 metre genişlik ve uzunluğa sahip balkonun her yerinde dağınık rastgele karalamalar vardı, aynı anda her yerde birkaç özel kelime vardı. Burası dahil Yan Leuo'nun eğitim alanı mıydı? Liu Ofeng merakla kaşlarını çattı. Gerçek Yan İmparatoru bundan mı bahsediyordu? Şu an. Liu Ofeng balkondan atladı, girişe indi, numaraya baktı ve gerçekten de 0290028991'di. Numara doğru, bu. Liu Ofeng atladı ve balkona geri döndü. Bu balkondaki işaretler. Liu Ofeng dikkatlice inceledi. İlkel Kaos şehrinin tüm binaları neredeyse aynı türde taş kullanıyordu, ilkel evrendeki bu taş, trilyonlarca yıl sonra bile çürümedi. Gizemliydi, trilyonlarca yıl sonra bile işaretler hala son derece açıktı. Bıçağın anlamı. Liu Ofeng her yerdeki dağınık karalamalara baktı, çömeldi ve bedenlerini dikkatle inceledi. Görünüşte sıradan işaretler aslında 9 evren tabletindeki pek çok benzerliğe sahipti. 9 evren tabletiyle karşılaştırıldığında benzer bir his veriyorlar. Ancak bunlar sadece küçük parçalar halinde, resmin tamamını oluşturmuyorlar, ne faydası var? Ama gerçek Yan İmparatoru bana buraya gelmemi söyledi. Liu Ofeng bakışlarını bölgede gezdirdi ve aniden yan taraftaki birkaç özel kelimeyi fark etti. Babata, tercüme et bana, anlamı ne? Liu Ofeng içinden düşündü. Sorun değil. Babata hızla tercüme etti. Omzundaki ekran hemen bazı kelimelerle doldu. Ben, Lian Luo, 9 evren tabletini kavrayarak 3.000 yılı aşkın bir çalışma deneyimi yaşadım. Sonunda Yüzenkan'ın sırrı kılavuzunu oluşturdum. Haha, Yüzenkan tamamlandıktan sonra ilk 3 fotoğraf artık benim için hiçbir gizem taşımıyor. Her şey benim için inanılmaz derecede netleşti. Bu birinci. 3 resim çoğunlukla 9. Evren ilkel kaos tabletinin temelini kapsıyor.
Temel bilgilerim inanılmaz derecede sağlam, başkaları karşılaştırabilse bile. 4. Resmi inceliyor olsalar bile, onların uzayın kökeni yasasını anlamaları benimkiyle eşleşmeyebilir bile. 4. 5. ve 6. Resimler ve onları nasıl eğiteceğim, zaten tam bir güvenim var. Kesinlikle ölümsüz olacağım, imparator unvanını kazanacağım. Sağ çift tırnak işareti. Birkaç satır kelime, toplam 108 kelime. Ancak Mandalina diline çevrildikten sonra kelime sayımında bazı farklılıklar oluştu. Çok emin. Liu Ofeng şok olmuştu. Bu sözler heyecan verici ve güçlü bir özgüvenle aşılanmıştı. Trilyon yıllık bir farktan sonra bile Liu Ofeng, Yüzenkan'ı tamamladıktan sonra neredeyse uzak kadim, mutlak bir dahiyi görebiliyordu. Bu tür sözleri arkasında bırakarak geleceğinden kesinlikle emindi. Gerçekten de gelişimi şaşırtıcı derecede hızlıydı. Ölümsüz olduktan sonra kendisine hemen yetkili unvanı verildi. Düştüğü noktaya kadar ömrü 100,000 yıla bile ulaşmamıştı. Biraz daha uzun yaşasaydı imparator olmak gerçekten sorun olmazdı. Liu Ofeng başını salladı, ilerleme hızı Bola'nınkinden daha kötü değildi. Balkonda duran Liu Ofeng bir süre düşündü. Lufeng. Babata bağırdı. Bu Lihan Liu'ya doğru konuşuyordu. İlk 3 resim 9 evren tabletinin temelini oluşturuyor. Bu yüzen kana, gerçek Yan İmparatoru tarafından en iyi temel teknik olarak tapınılırdı. Bu tekniği yaratabilmesi için ilk 3 resmi anlama becerisinin zaten zirve seviyeye ulaşmış olması gerekiyor. Birinin temelleri ne kadar güçlü ise, sonradan o kadar güçlü olur. Tıpkı cennetsel köprüde birinci seviyeyi denediğinizde rakibinizin yalnızca 3 altın bıçak kullanması gibi, yine de 9 bıçak kullanarak cennetsel bıçak oluşumunu serbest bırakarak sizden daha güçlü. Liu Ofeng temel bilgilerin önemini başından beri biliyordu. Yüksek bir gökdelen inşa edebilmek için temel başlangıçtı, ne kadar sağlam olursa o kadar yükseğe çıkılabilirdi. Lian Liu'nun temelleri belli ki temellerinin zirvesine ulaşmıştı. Liu Ofeng bu çizgilere bakarken çok düşündü. Sessizce bakıyor. Niye bakıyorsun? Dinliyor musun? Babata tatminsiz bir şekilde bağırdı. Gürültü yapmayın. Liu Ofeng'in ifadesi ciddiydi, gözleri parlıyordu, hiç anlamadığı 108 tuhaf kelimeye bakıyordu. Gerçek Yan İmparatoru benden buraya gelmemi istedi, bu 108 kelimeye bakmak olmalıydı. Ah! Babata şok oldu. Daha önce fark etmemiştim ama bir süre baktıktan sonra hissedebiliyorum. Liu Ofeng kelimelere sertçe baktı. Bu 108 kelimenin arkasında her kelimenin arkasında farklı bir his var. Her ne kadar 108 kelime bir arada tam bir resim oluştursa da, her kelimeye yeterince dikkat etmeyen herhangi biri, her kelimenin ardındaki farklı duyguyu ve enerjiyi keşfedemez. 9 evren tabletinin 3 resmiyle Liu Ofeng'in aklından geçti. 3. resim sağanak resmiydi, toplam 108 damla vardı. Korkutucu. Bu çok korkutucu. Liu Ofeng'in bakışları bastırılması zor bir heyecan parıltısıyla doluydu. Aslında tüm duyguları sağanak resmin içine koydu, hepsi bu 108 kelimeyle ifade edildi. Her ne kadar hala net olarak göremese de dikkatli bir inceleme sonucunda fark etti. Yağmur damlası resmiyle karşılaştırıldığında bu daha karmaşıktı, her kelime sanki içinde bir bıçak darbesi oluşmaya başlamıştı. Daha önceki bilgiler, Yüzenkan'ın bıçak kullanma tekniği olduğunu açıklamıştı. Doğru, buradaki her kelime bir bıçak formu, 108 bıçak formu, 9 evren tabletinin temellerini tamamen açıklıyor. Liu Ofeng nihayet o zamanlar dahi Lian Liu'nun ne kadar korkutucu olduğunu anladı. Şaşırmaya vakti yoktu. Liu Ofeng zaten 108 kelimeye tamamen dalmıştı ve daha önceki 9 evren tabletiyle ilgili zihinsel düşüncelerini bununla karşılaştırmıştı. İçindeki 108 bıçak formunu bulmak için çok çalıştı. 9 evren tabletinde toplam 9 resim var. 1. Yağmur damlası resminde 9 damla var. Her iki damlanın arkasında farklı anlamlar var. Liu Ofeng 108 kelimeye dalmışken, kelimelerin zihinsel notlarını sürekli olarak tabletle karşılaştırdı. Bu 108 kelime, yağmur damlası resmi ile yankılanan 9 kelime var. Bu 9 kelime, tıpkı 9 damla gibi, Liu Ofeng anlamların görünüşte aynı olduğunu hissedebiliyordu.
Bu 9 kelimenin karmaşık vuruşları vardı ve bu onun 9 bıçak formunu hissetmesine neden oluyordu. Engin. Liu Ofeng 9 kelimeyi daha fazla inceledikçe, bunun giderek daha da derinleştiğini hissetti. Her bıçak formu, evren uzayının kendisinin bir dokusuydu. Her bıçak formu, evren uzayının belli bir özünü açıklıyor gibiydi. Her ne kadar yüzeysel anlamı 9 kelime ile 9 damlalık resim arasında yankılansa da, çıkarım yapmak ve kavramak arasında büyük bir fark vardı. İngilizce anlamayan insanlar bile farklı kelimelerdeki iki benzer harfe bakarak onları ayırt edebiliyordu. Ancak aslında dilin tamamını öğrenmek, harfleri tanımlamaktan on binlerce kat daha zordu. Liu Ofeng şu anda böyleydi. Liu Ofeng bu sözlere dalmış halde bu balkonda dururken, bilek boşluğunda Babat'a sıkıldı ve içini çekti. Delilik, içinde ne tür uzay köken yasaları var? Daha önce öğretmen bile ölümsüz olduğunda bunu yapmamıştı. Evren uzayının özünü bu kadar derinlemesine inceleyin. Bulhan Luo, gerçekten de trilyon yıl önceki dahi savaşının bir numarası, dahiler gerçekten de işleri başka bir seviyede yapıyorlar. Uzay yasasını anlamak o kadar karmaşık olmasına gerek yok. Dünya üzerinde ne kadar çok insan bilgisayarı öğreniyorsa, Word programının nasıl kullanılacağını da öğreniyor, sadece kullanım yöntemlerini öğreniyor, sadece kullanmak yeterliydi. Ancak Lian Luo o zamanlar aslında evren uzayının özünü, bunu ifade etmek için 108 kelime kullanarak bile açıklamıştı. Tıpkı Word programını öğrenirken olduğu gibi, bu Lian Luo sadece onu nasıl kullanacağını öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda programın tamamını ve nasıl çalıştığını da açıkladı, programın nasıl yazıldığını açıkladı. İşin özü açıklanıyor. Evrenin kökeni yasasını anlamak da aynıydı. Hala kavramanın ortasında olanlar, savaşçıların nasıl daha iyi hale gelebileceklerini anlamalarını ve neyin doğru olduğunu anlamalarını sağladı. Dolayısıyla, bu ilkelerin duygusunu ödünç almak, onların yasalarla aşılanmış saldırılarını serbest bırakmalarına olanak tanıdı, dolayısıyla güç büyük ölçüde arttı. Ancak bu duygular gizemli olarak kabul ediliyordu. İnsanlar sorguladıklarında aslında açıklamanın hiçbir yolu yoktu. Sadece şunu haykırabildiler. Sadece deneyimleyebilirsin, sadece kelimelerle aktaramazsın. Sağ çift tırnak işareti. Yanlış. Sözle aktarılamaması saçmalıktı. Sözcüklerle aktarılamayacak bir şey değildi, sadece birçok güçlü savaşçı ve hatta ölümsüzler özü tam olarak anlamamıştı, doğal olarak belirsiz olduğunu söylediler. Tıpkı Mosha klanı gibi, uzayın kendisi ile karışıyordu, belki savaş güçleri cesur ve bulanıktı, ancak uzay yasalarını kavrama açısından Mosha klanı, dünya insan vücuduna benziyordu. Gerçek Yan İmparatoru gerçekten de evrenin ülke liderine yakın bir varlıktır. Liu Ofeng'in gelip uzayın özünü incelemesini sağlar, bu gerçekten çok kesin bir yoldur. Babat'a çok açıktı çünkü Yunmo gezegeninin efendisi Huyan bunun tüm eğitim sürecine tanık olmuştu. İlk dönem hızlıydı. Fakat ne kadar geriye giderse o kadar zorlaşıyordu, ilerledikçe uzayın kökeni yasalarının giderek daha derin hale geldiğini, onu açıkça görmenin zorlaştığını hissediyordu. Başlangıçtan itibaren evrenin uzay yasalarının özünü yavaş yavaş çalışarak incelemiş olsaydı, başlangıç daha yavaş olabilirdi. Ancak sona doğru ilerleme hızı gittikçe daha hızlı olacaktır. Babata usulca haykırdı. Patronun trilyonlarca yıl kullanmasına rağmen bir memurun gücüne zar zor sahip olmasına şaşmamalı. Ve bu Lian Luo'nun 100,000 yıl bile sürmedi ama ölümsüz olduğu anda kendisine hemen yetkili unvanı verildi. Fark. Hareketimi serbest bıraktığımda, bir hareketle 20'den fazla görüntü üretebiliyorum. Ancak bu görüntüleri neden üretebildiğimi tam olarak anlamıyorum. Liu Ofeng bir süre çalıştı, kendini çalışmaya kaptırırken zihinsel durumunun yorulduğunu hissetmeye başladı, yardım edemedi ama haykırdı. En azından şimdi biraz anlıyorum. Sadece biraz. Ancak bu kadar azını anlamak bile onu şok etti. Babata, ne zamandır ders çalışıyorum? Liu Ofeng sordu. Babata, 18 günden biraz fazla, diye yanıtladı. Yarım aydan fazla bir süredir ve birinci formun sadece birazını anlayabildim, öyle mi? Liu Ofeng içten içe şok oldu.
Köken yasalarının bu şekilde anlaşılması, özün kendisini incelemekle karşılaştırıldığında açıkça farklı bir zorluk düzeyine sahipti. Şu anki hızımla birinci formu çalışmam ne kadar sürer? Yüzenkan kılavuzunun elimde olmaması çok yazık. Bu 108 kelime sonuçta sadece kelimelerdi. Yüzenkan kılavuzu, Lian Leuo'nun geride bıraktığı gerçek eğitim yöntemiydi. Eğer kılavuza sahip olsaydı Liu Feng çalışma sürecinin kesinlikle çok daha hızlı olacağından emindi. Sadece 800 puan. Liu Feng dişlerini gıcırdattı. Liu Feng, birinci. Göksel köprüyü geçmek sana 1000 puan kazandırmaz mı? Biliyorum. Liu Feng başını salladı. Ancak şu anki halimin birinci seviyeyi geçmek için yeterli garantisi yok. Bu birkaç günde, en azından 9 evren tabletiyle ilgili önceki çalışma oturumunda neredeyse tamamen sindirmişti. Uzay yasasına dair anlayışı artık daha derindi ve yer gökyüzündeki göksel oluşumu serbest bırakırsa gücü çok daha büyük olacaktı. Kazanabilir ama kendine tam olarak güvenmiyordu. Keşke birinci formu tam olarak kavrayabilsem. 9 altın bıçak, bu ilk bağlantı hissi ile mükemmel bir form oluşturabilir. Bu güç kesinlikle saçma olurdu. Liu Feng'in ilk çalışmasında, sonunda birinci formun kendisine ne gibi faydalar katacağını anlamaya başladı. Liu Feng uzaktaki ilkel kaos şehrine baktı. Bu kadar uzun süre antrenman yaptıktan sonra zihinsel durumum yorgun. Bir göz atmak için şehrin dışına çıkacağım. Daha önce siyah cübbeli alıcı 3 hazine olduğunu söylemişti. Bu üçüncü hazinenin dışında açıklayan bir taş tablet vardı. Liu Feng şu anki haliyle çalışmaya devam edemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden doğrudan şehrin girişine yöneldi. Peki neydi bu üçüncü hazine? Birinci hazine, ilkel evrenin bariz dönen köken yasalarıydı. İkincisi ise 52 ilkel kaos tabletiydi. Üçüncü, neydi o? Son derece devasa antik bir malikanenin içindeki ilkel kaos şehri. Dışarı çıkmak. Maymun adam elini salladı. Evet öğretmenim. Aşağıda yaklaşık 10 ölümsüz, sektör lordları, hepsi saygıyla eğildiler ve malikaneden ayrıldılar. Liu Feng'in aslında Yüzenkan kılavuzunu satın almadığını mı? Gerçek Yan İmparatoru kaşlarını çatarak sandalyeye oturdu, aynı anda bilincinin bir kısmı yapay zekasıyla iletişim kurdu. O mutlak başlangıç bölgesinin bir üyesi, ona 10,000 puan verilmesi gerekirdi. Ne? Başlangıçta bunu iyi kullandı mı? Yapay zekasından Liu Feng'in 10,000 puanının tamamını kullandığını öğrendi, Turyan suskun kaldı. Gerçekten bir illüzyon kılavuzu mu satın aldı? Gerçek Yan İmparatoru başını salladı. Şu anki gücünün illüzyon kılavuzunu almaya kesinlikle ihtiyacı yok. Daha temel bir teknik satın almalı, uygun olan en uygun olanıdır. Bu küçük serseri aslında tüm puanlarını hemen kullandı, bu gerçekten. Kesme işareti. Gerçek Yan İmparatoru kaşlarını çattı. Ne kadar zahmetli. Lian Leuo'nun o hasta dahisi, o zamanlar 108 formu açıklamak hala birkaç 10 binlerce yıl alıyordu. Köken kanunun özlerine ilişkin bu açıklama, özellikle kişinin zekasını, mizacını ve aynı zamanda kavrama düzeyini test ettiğinden, basitçe kavramaktan çok daha zordur. Kişi mutlak bir dahi olmadığı sürece onu incelemek zordur. Başlangıçta uzayın kökeni yasasının özünü anlamaya başlayacak ve gelecekte başarıları yüksek olacaktı. Bu noktayı, 1008 evren ülkesindeki mutlak varlıklardan kim bilmiyordu? Ancak öğrenilmesine rağmen bu yöntem hala yaygınlaşamadı. Temel olarak kişinin mizacına, zekasına, uzay anlayışına ilişkin gereksinimler son derece ve saçma derecede yüksek olduğundan. Öncelikle uzayı çok iyi kavramak gerekiyor. Eğer uzay yasalarını bile hissedemiyorsan nasıl daha derin çalışılabilirdi? Zeka ve mizaca gelince, insan ders çalışırken sakinliğini korumalıdır. Kararsız ve sabırsızlaştığı anda yaptığı işin çoğunu kaybeder. Mizaç çok önemliydi, sadece düşününce bile insan bilirdi. Ve evrenin uzay kökenlerini anlamanın bu seviyesi, kavrama daha da önemliydi. Birçok güçlü savaşçı için bu yolda yürümek yalnızca uzun zaman dilimlerini boşa harcardı. Lian Leuo'nun dahi savaşında bir numara, da 10 binlerce yıla ihtiyacı vardı.
Daha az yeteneğe ve zekaya sahip birinin Jiang Mo, A. İchem ve Oka gibi bu seviyede olması için milyonlarca yıl gerekir. Ve diğer normal dahiler, sektör lordlarının bin çağını boşa harcar ve başarılı olamazlar. Primal Kaos şehrinde geçirdiği bu 30 yıl onun için çok önemli olmasına rağmen, ancak ona biraz kayıp hissettirmek, birkaç yılını boşa harcamak sorun değil. Gerçek Yan İmparatoru başını salladı. Uzun vadede hatırlamasına izin verin, bazı değerli eşyaların ve eşyaların gelecek için tam olarak nasıl kullanılacağını anlamadan önce tamamen kullanılmaması gerektiğini anlayın. Gerçek Yan İmparatoru bunun hakkında daha fazla düşünmedi. Her ne kadar Liu Ofeng'e ilgi gösterse de bu çoğunlukla onun aynı yolu ve mezhebi seçmesinden kaynaklanıyordu. Onu hafifçe ima etmek yeterliydi. Hepsi bu, ona yardım edecek ya da onun için bir şey yapacak kadar ilgili değildi. Liu Ofeng şu anda onun hiçbir şey yapmasına değmezdi. Sonsuza kadar uzanan duvarlarıyla ilkel kaos şehri. Kapılar açıldı ve birkaç savaşçı çıktı ya da içeri girdi, Liu Ofeng de kapıyı takip edip dışarı çıktı. Taş tablet nerede? Liu Ofeng girişte durup sonsuza dek uzanan, kaos enerjisinin yuttuğu sürekli duvarlara baktı. Aniden solda inanılmaz derecede büyük bir taş tablet olduğunu fark etti. Üzerinde evren dili kelimelerinin karalamaları vardı ve en üstte ilkel kaos şehrinin 3. hazinesi yazıyordu. İlkel kaos ruhu mu? Liu Ofeng'in gözleri parladı. Taş tabletin içeriği kabaca şöyleydi. İlkel kaos ruhu, bir evren ilkel durumundayken, ilkel evren doğal olarak tuhaf varlıklar üretecektir. Bu varlıkların tuhaf görünümleri var ve onlara şu anda ilkel kaos canavarları deniyor. Bu canavarların farklı güç seviyeleri var. Hepsi farklı köken yasalarında uzman, bazıları diğerlerinden daha fazla. İlkel kaos canavarlarını öldürdüklerinde vücutları büyük miktarda kaos enerjisine dönüşecek ve koyu yeşil bir ışık üretilecek. Bu koyu yeşil ışık onların özünün yattığı yerdir, onların ruhları yoktur, sadece bir yaşam ışığıdır. Bu ışığa ilksel kaos ruhu adı verilmiştir. Kişi bu ilkel kaos ruhunu bedenlerine emdiği sürece, ruhu da onu doğal olarak emecektir ve emilimle birlikte, ruhları biraz değişecek ve evren alanıyla daha iyi birleşecektir. Liu Ofeng. Bir ses Liu Ofeng'in tabletin tamamını okumaya bitirmeden dönmesine neden oldu. Uzaktaki vahşi Rongjun havanın ortasından indi, hemen yere indi ve çıplak ayakla Liu Ofeng'e doğru yürüdü ve gülümsedi. Haha, seni son günlerde buralarda görmedim. İlkel kaos canavarlarını avlamak için yola çıkmaya mı hazırlanıyorsunuz? Ancak dikkatli olmalısın. Sırf bu ilkel kaos canavarlarını avlamak yüzünden zaten grubumuzdan birkaç tanesini kaybettik. Ne? Liu Ofeng şok oldu. Grupumuzdan bir grup kaybettiğimizi mi söyledin? Rongjun başını salladı. İlk öğrendiğimde tepkim seninkine benzerdi. Ancak dışarı çıkıp ilkel kaos canavarlarını avladıktan sonra bunu artık tuhaf bulmadım. Ayrıca hatırlıyor musun? Evren gemisini ilk alıp ilkel evrene geldiğimizde o şövalye de bu sözleri söylemişti. Liu Ofeng sahneyi hatırladı ve başını salladı. Hatırlıyorum. O zamanlar yeşil zırhlı mor pullu adam. Hepiniz benim emrimdesiniz, umarım 30 yıl sonra hepinizi sağ olarak görürüm. Diyerek bin dahi buraya göndermişti. Liu Ofeng bunu ilk duyduğunda tahmin etmişti. İlkel Kaos şehrinde bazı tehlikeler olacaktı, ancak şehirde bir süre çalıştıktan sonra buranın çok güvenli olduğunu hissetti. Bu duygu, savaşçıların çalışıp eğitebileceği kutsal bir topraktı. Şehir insanların birbirini öldürmesini yasaklıyor. Bir başkasını öldüren kişi, bir hamle yapmış ve öldürmemiş olsa bile, kesin ölümle karşı karşıya kalacaktı, ağır cezayla karşı karşıya kalacaktı. Ve balkonlarda eğitim gören çok sayıda savaşçıya baktığınızda, kadim enerjilerin döndüğünü hissettiğinizde bile herhangi bir tehlike hissi yoktu. Bu çok tehlikeli. Rongjun şunları vurguladı. Dikkatsiz olmayın, bu canavarlarla baş etmek kolay değil, bu sefer gelen bin dahiden hepsi sanal evren şirketi tarafından altınla, ödüllerle ödüllendirildi ve en düşük miktar 10'du. Karışık unsurlar, puanları da değerli şeylerle takas etmek için yeterliydi, kimin kozu yoktur ki? Liu Ofeng kaşlarını çattı ve başını salladı, işler pek iyi görünmüyordu.
Dahiler ile başa çıkmak kolay değildi, yine de onlardan birkaçını kaybetmişlerdi. İlkel kaos ruhları iyi şeylerdi, yine de onları elde etmek kolay değildi. En önemlisi sayıları var, güçlü bir silah, gelişmiş bir evren gemisi getirseniz bile, ancak dikkatsiz davranırsanız ve etrafınız sarılırsa anında öldürülürsünüz. Rong Jun şunu vurguladı. Sizi uyarıyorum, daha ihtiyatlı ve dikkatli olun, bu gerçektir, sanal evren ağı değil, öldüğünüz anda biter. Liu Ofeng nefesini tuttu. Rong Jun'un gidişini izleyen Liu Ofeng, Rong Jun'un önceki sözleriyle şaşırdı ve sarsıldı, taş tableti okumaya devam etmek için döndü. Ruh evrenle ne kadar bütünleşirse, evrenin köken yasalarını anlamak da o kadar netleşecek ve kolaylaşacaktır. Bir sektör lordu ölümsüz hale geldiğinde, işte o zaman ruhun kendisi de değişime uğrar. Ve ilkel kaos ruhunu özümsüyor. Yavaş ve kademeli bir değişimdir, değişimin kapsamı küçüktür, ölümsüzlerin ruhu zaten sonsuzdur, kaos ruhunu özümsemek etkisizdir, bu ruhlar yalnızca ölümsüz seviyesinin altındakileri etkiler. Birinci önemli not, ölümsüzlerin canavarlara karşı hamle yapması yasaktır. İkincisi, ilkel kaos canavarlarının zekası düşüktür, ilkel kaos şehrinde güçlü savaşçılar tarafından zaten 3 bölgeye ayrılmışlardır. Birinci bölge şehre en yakın olanıdır. Şehir surlarından yaklaşık 2,000 kilometre uzaktadır. Hepsi evren düzeyindeki ilkel kaos canavarlarıdır. Buna iç bölge adı verilmiştir. İkinci bölge 2,000 kilometre işaretinden 10,000 kilometreye kadar olan alan, burası orta bölge, orada canavarların hepsi etki alanı lordu seviyesinde. Üçüncü bölge en dıştaki bölgedir, orada canavarlar sektör lordu seviyesindedir. İlkel kaos canavarları, güçleri evren seviyesinden sektör lordu seviyesine kadardır, ölümsüz seviyedeki canavarlar olduğu anda, ilkel kaos şehri onları yok etmek için güçlü savaşçılar gönderecektir. 3. Etki alanı lordu seviyesindeki savaşçılar yalnızca orta bölgedeki canavarları öldürebilir, iç bölgeye girmeleri yasaktır. Sektör lordlarının sadece dış bölgede avlanmasına izin veriliyor, iç ve orta bölgeye girmeleri yasak. Sağ çift tırnak işareti. Tabletin ayrıntılarını bitiren Liu Ofeng sessizdi. Lanet etmek. Açıkçası bu, sonraki nesilleri yetiştirmek için. Babata bağırdı. Bu ilkel kaos canavarları zaten 3 bölgeye ayrılmış durumda. Primal House City'nin gücüyle, tüm canavarları anında kolayca öldürebilirler, ancak bunu yapmadılar ve onları yetiştirdiler. Ve alan lordları yalnızca orta bölgede avlanabilir, sektör lordları ise dış bölgede, açıkçası iç bölge hepinize kaldı. Liu Ofeng başını salladı. İlkel kaos şehri, evrendeki insanlığın kutsal toprağıydı. Burada neredeyse her şey, savaşçı nesillerin yetiştirilmesi, insanlığın gelişmesi ve güçlenmesi için düzenlenmişti. Gençlerin tehlikeleri göze almalarına ve canavarları avlamalarına izin vermek, tabii ki bu daha sonraki nesilleri eğitmek içindi. Güvende kalmak, büyümede sınırlar olacağı anlamına gelirdi. İlk kaos şehrinin 1930 yılı oldukça güvende olsa da, bir miktar tehlike hissine sahip olmak iyi bir şeydi. Gençleri yetiştirmek açısından iyiydi. İlkel kaos canavarları. Liu Ofeng'in düşünceleri hareket etti ve koyu kırmızı bir zırh uzanarak bir miğfer oluşturdu, tüm vücudunu bulutla temas eden asma zırhıyla kapladı ve sadece gözlerini açığa çıkardı. Hadi bir bakalım, neyle ilgili olduğuna. Koyu kırmızı zırh giyen Liu Ofeng, kara bulut mekiğinin üzerinde durdu ve koyu altın renkli uzun çubuğu sırtında taşıdı. Kaos enerjisi etrafta dönüyordu ve kişinin çıplak gözle çok uzağa görmesini imkansız hale getiriyordu. Uçsuz bucaksız çorak arazide, her yerde yabani otlar büyüyordu, kim bilir ne kadar zamandır burada olan bu çorak arazi, hatta isimsiz yabani otlar ve bitkiler bile molozlarla birlikte, hepsi uzun süredir kaos enerjisinden beslenen özel özelliklerden oluşuyordu. Zaman dilimlerinde hepsinin aynı özel noktası vardı. Ne kadar uzun olursa olsun asla çürümezler. Liu Ofeng dikkatlice ilerledi. Kulakları hareket etti, hemen eğildi ve bir taşın arkasına saklanarak dikkatlice ileriye baktı.
Uzaktaki yabani otların arasında siyah bir silüet dışarı çıktı. Bu 3 metre boyunda maymuna benzeyen bir varlıktı. Vücudu bükülmüş, elleri yere iniyordu. Yüzündeki beyaz kürk dışında sadece bir dikey kahverengi göz ve biraz vardı. Burnu ya da kulağı yoktu. Kuyruğu yukarıya doğru dalgalanıyordu ve hareket ediyordu. Gücü nedir? Liu Feng, Babata ile zihinsel olarak iletişim kurdu. Hiçbir fikrim yok. Gerçek evrende böyle bir ilkel kaos canavarı yok. Dolayısıyla yaydığı enerjiler ne kadar güçlü olduğunu ölçemiyorum. Babata dedi. Ah! Liu Feng başını salladı. Uzakta koşan maymun benzeri canavar, kuyruğu gökyüzünde paratoner gibi yüksekteyken aniden durdu, şiddetli bir şekilde Liu Feng'in yönüne baktı, o tek göz öfkeli ve öldürme niyetiyle dolu görünüyordu. Gürültü. Kuyruk şiddetli bir şekilde sallandı, canavar hemen Liu Feng'e doğru ilerleyen bir ışık huzmesine dönüştü ve devasa avuçlarıyla onu yakaladı. Gitmek. Liu Feng kara bulut mekiğinin üzerinde durdu, geri çekilirken düşüncelerini kontrol etti. XYU, 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 XYU. Arkasından 9 altın ışık fırladı, aynı anda altısı yaklaşan canavara doğru ateş etti. Ulu. Maymun benzeri canavar kuyruğunu tekrar salladı, bir görüntü oluşturdu ve aslında 3 altın kılıçtan kaçtı. Dang! Lanet olsun! Kahretsin! 3 çarpışmada pençelerinin bir dalgasıyla Liu Feng'in altın kılıçlarından 3'ünü devirdi. Bıçaklar savrulurken. Göksel bıçak oluşumu. Liu Feng kaşlarını çattı. Çevredeki altın enerji hemen birlikte dalgalandı, 9 bıçak yüzlü ve bir bıçak alanı oluşturdu. Önceki göksel köprü ile karşılaştırıldığında, bıçak alanı artık açıkça daha organize ve daha sıkıydı, en azından bıçak enerjisinin içinde dağılmamıştı. Artık her yöne, şu anda daha yoğun ve kontrollüydü. Göz kamaştıran altın rengi gökkuşağıyla, altın bıçaklardan biri ileri doğru delip sayısız yoğunlaşmış bıçak enerjisini ve arkasındaki etki alanını beraberinde getirerek canavara doğru delip geçti. Ulu. Canavar zorlu bir uluma çıkardı ve sanki korkunç bir gücün ona saldırdığını hissediyormuş gibi kaçmak için hızlanırken tüylü kuyruğu dalgalanıyordu, ancak koşma hızı nasıl Sen silahının saldırısıyla eşleşebilirdi. Gürültü. Zamanında kaçamayan canavar, iki elini de kullanarak bıçak gökkuşağıyla çarpıştı. Büyük bir çarpışmayla yaratığın kalın kolları parçalanarak açıldı, altın renkli kan fışkırdı, kan ve kemik her yöne uçtu ve altın bıçaklı gökkuşağı anında kafasını deldi. Gürültü. Bu maymun benzeri canavar hemen yere düştü. Aynı anda altın rengi kanı ve eti veya benzerleri hızla çürümeye başladı, kaos enerjisine dönüştü. Cesetten koyu yeşil bir ışık yükseldi. İlkel kaos ruhu. Liu Feng'in gözleri parladı, etrafı sarmak ve ışığı geri almak için biraz ruh enerjisi kullandı. Cih. Ruh enerjisi ruha dokunduğunda onun ruh enerjisiyle birleşmeye başladı. Ruh enerjisi zihinsel enerjidir ve ruh bunun büyük miktarlarının bir araya gelmesinden oluşur. Ruh enerjisinin ilkel kaos ruhunu absorbe edebilmesi garip değildir. Liu Feng kalan ruhu aldı ve onu iç çekirdeğine emdi. 3 bedeninden hiçbiri gerçek çekirdek değildi, iç çekirdek gerçek merkezde. Gürültü. Etraftaki enerjiler şiddetle sarsıldı. Ulu. Ulu. Bükülmüş bedenler birbiri ardına ortaya çıktı, beyaz kürklü yüzleri ve o tek göz, daha önceki ilk kaos canavarına benziyordu, yabani otların arasından şimşek gibi hızla fırlıyorlardı, bir bakışta en az birkaç yüz tane vardı, enerjilerinden bazıları açıkça öncekinden daha güçlüydü. İyi değil. Liu Feng karşılık vermeyi düşünmedi bile. S.O.O. Gümüş beyaz piramitli bir otomat gemisi havada belirdi, ancak ilkel kaos canavarları çok hızlıydı. Hu. Liu Feng'in yüzeyinin etrafında koyu kırmızı bir asma uzanıyordu, onlarca kalın sarmaşık hızlı koşan büyük canavar grubuna doğru şiddetle uzanıyordu. Gürültü. Grubun uzun ve iri lideri sarmaşıklar tarafından kırbaçlandı, taze kan tükürdü ama havacanlı. Liu Feng otomat gemisine koştu ve kabin kapısını kapattı. Gürültü.
Dışarıdaki canavar grubu çılgınca geminin duvarlarına saldırıyordu, ancak bu E sınıfı bir otomat gemiydi, en fazla 9. Evren seviyesinde olan bu canavarların baş edebileceği bir şey değildi. Şimdi anlıyorum, hepsi gemi sahibi, büyük miktarda servete sahip bir grup dahinin nasıl güçlü lazer silahları, mitralyöz silahları elde edebildiklerini, nasıl hala ölebildiklerini anlıyorum. Liu Ofeng rahat bir nefes aldı, eğer otomasyon gemisi olmasaydı, bulutla temas eden sarmaşık hala kaçmış olabilirdi ama bu zor olurdu. İlkel kaos canavarlarını avlamak, evet avlanmak. Tıpkı avcılar gibi, sessizce, anında öldürerek, ruhu içine çekerek, hemen olay yerinden uzaklaşarak. Liu Ofeng düşündü. Arkadaşlarını cezbetmek için daha önce bulmaya başladığında, daha fazla savaşmamalıydım, hemen kaçmalıydım. İlkel Kaos şehrinin yukarısındaki havada, gümüş beyaz piramit otomat gemisi havada belirdi, ardından gemi ortadan kayboldu ve Liu Ofeng yukarıdan şehre indi. Ancak bu sahne kimsenin umurunda değilmiş gibi görünüyordu. Kara Ejder Dağı yıldız alanında, otomat gemisi nadir ve son derece değerliydi, ancak İlkel Kaos şehrinde, evrendeki tüm insanlığın kutsal eğitim topraklarında, buradaki ölümsüzlerde olanlar için çoğu, dünyanın ötesinde zenginliğe sahipti. Huyanbo, otomat gemisi, çok yaygındı. Liu Ofeng kendi balkonuna indi. İlkel Kaos ruhu. Liu Ofeng kaşlarını çattı, içindeki özü açıkça hissetti. Bu çekirdeğin içinde, Liu Ofeng'in ruh özü yavaş yavaş dönen bir girdap galaksisi oluşturmuştu. Göz kamaştırıcı ve rüya gibi girdabın toplam 8 sarmal kolu vardı, evren 1. seviyeye ilk ulaştığında, bu girdap galaksisinin bir küçük siyah alanı vardı, minik kara delik. Ve şimdi, altın boynuzlu canavar zaten 9. evren seviyesine ulaşmıştı, doğal olarak ruhunun çekirdeği de 9. evren seviyesine ulaşmıştı. 9. evren seviyesine ulaşan ruh özü, girdap galaksisinde artık büyük bir kara delik vardı ve 8 sarmal kolun her biri kendilerine ait küçük kara delikleri vardı, hepsi yavaş yavaş etrafındaki yıldız tozunu yutuyordu. Kara deliğin merkezinde 8 adet mini kara delik bulunuyordu. Bu 9 kara deliğin oluşumu 9. evren seviyesini temsil ediyordu ve 9. seviyedeki evrenin etki alanı Lord seviyesine ulaşması için 9 kara deliğin içindeki galaksiyi tamamen yutması ve mutlak bir değişim yaratması gerekiyordu. Evren seviyesinden etki alanı Lord seviyesine. Bu değişiklik çok zordu. Cedhi. Girdabın içine koyu yeşil bir ışık indi ve hızla içeri sürüklendi ve hemen merkezdeki kara delik tarafından yutuldu. Girdap galaksisinin ulaşamadığı dış bölgelerinde sis, tüm galaksiyi saran alanları sardı, galaksinin içinde de küçük bir değişiklik oldu. Değişim var. Liu Ofeng gözlerini kapattı, zihni durgun su kadar sakindi ve köken yasalarının içinde dalgalandığını hissetti. Dalgalanmalar açısından. Altın boynuzlu canavar, altın kökeni yasalarının dalgalarını daha net hissetti. Mosha klanı uzayın kökeni yasalarını daha net hissetti. Toprak bedeni her iki dalgayı da hissetti, ikisi de ona bulanık geliyordu, sanki onları çevreleyen ağır bir sis varmış gibi. Şu anda, iyileşme var, gelişme var. Liu Ofeng heyecan dolu bir görünüm sergiledi. Uçsuz bucaksız altın kıtanın bulunduğu o iç uzayın içinde. Tıpkı siyah bir dağ gibi, altın boynuzlu canavar başını kaldırdı ve mutlu bir uluma çıkardı, yanında neredeyse 1000 görüntü üreten siyah giysili Liu Ofeng de durdu ve heyecanla bağırdı. Hepsi gelişti. Evet. 3 bedenin hepsi de köken yasasının artık biraz daha net bir şekilde dalgalandığını hissetti. Altın boynuzlu canavar, altın kanunlarını daha net hissedebiliyordu, çünkü boynu, vücudu, kanatları, kuyruğu, pençelerinin hepsi altın gravürlerle kaplıydı, bu gravürler evrenin kendisiyle ve altın köken kanunlarıyla yankılanıyordu, dolayısıyla altın boynuzlu canavar doğal olarak altın köken yasalarına daha iyi uyuyor. Bir teori. Dalgalanan, evrenin uzay yasalarıyla iletişim kuran, hatta uzayın kendisiyle rezonansa giren 10,08 bir yüzeye sahip kristal ile Mosha klanının bedeni, yalnızca uzay yasalarını kavramasını geliştirmekle kalmadı, onu serbest bıraktığında bile gücü çok daha büyüktü.
Üç bedenin bir ruh çekirdeği vardı. Ruh çekirdeği artık değişimden geçiyordu, doğal olarak üç beden de aynı anda gelişti. İçinizdeki ruh özü de değişim geçiriyordu, tıpkı dünya bedeninin bilinci ve ruhu gibi, Mosha klanının yaşam kristali de değişiyordu. Çekirdek ruh, üçünün de paylaştığı bir şeydi, aynı zamanda üç bedenin de özüydü. Evrimleştiği an, üçü de gelişecektir. Çekirdek zarar görmemişse, üç gövdeden herhangi biri yok edilse bile yeniden inşa edilebilirdi ve üçü de yok edilse bile, çekirdek iyi olduğu sürece, üç gövdeyi de sonsuza kadar üretmeye devam edebilirdi, bu bir doğal yeteneklerine rağmen artıları ve eksileri de vardı. Çekirdek yok edildiği anda, üç bedenin hepsi birbirinden trilyonlarca li kadar olsa bile hepsi aynı anda ölecekti. Bu Liu Ofeng'in yaşam kapısıydı. İyi şeyler, aslında ruhumu geliştirdi, aslında ilkel kaos şehrinin üçüncü hazinesi. Liu Ofeng'in gözleri parladı. Öğrenci seviyesinden sektör lordu seviyesine kadar ruh sürekli güçleniyor, özü gelişmiyor. Yalnızca sektör lordu seviyesinden ölümsüzlüğe doğru mutlak bir evrim olacak. Şu anda, bu ilkel kaos ruhunu kullanarak, aslında bu evrimin önüne geçilebilir. Evrimin miktarı çok büyük olmasa da, daha fazla niceliğin faydaları hala çok büyük. Liu Ofeng inanılmaz derecede heyecanlıydı. Savaş gücü açısından, onun toprak bedeni en zayıf olanıydı, altın boynuzlu canavar ve Mosha klanının bedenleri gerçek katillerdi. Açıkçası bu ruh evriminin bu ikisine büyük faydaları oldu. Haydi. İlkel kaos canavarları. Liu Ofeng'in gözleri ateşle parladı. Böyle bir hazine, eğer daha fazlasını elde etmeseydi, büyük bir israf olurdu. Liu Ofeng bir kez daha ilkel kaos şehrinden çıkıp kaos enerjisiyle dolu çorak araziye doğru yürüdü. Kaos enerjisi buradaki her şeyi kapsıyor, tüm tarama ve sinyal cihazları etkileniyor, aksi takdirde Babata'nın tarama sistemine güvenebilirdim. Liu Ofeng düşündü, eğer biri çevresini tarayabilseydi, bu kadar çok dahi ölmezdi. Bu tarama cihazları, acaba biz ilkel evrende olduğumuz için mi çalışmıyorlar, yoksa ilkel kaos şehrinin yönetimi bunu istediği için mi çalışmıyorlar? Bu tarafta mı? Liu Ofeng şüpheliydi ama bu konuda fazla düşünmedi. Ne olursa olsun, canavarları öldürmek için kendine güvenmek zorundaydı. 5 dakika sonra, çim alanda yarı çömelmiş, uzaktaki bir canavara dikkatli bakıyordu. Bu son derece devasa bir ilkel kaos canavarıydı, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, yavaşça hareket eden bir tepe gibi bir gövdeye sahipti, kafasındaki derisi neredeyse bir alaşım gibi parlaktı, ayrıca kafasında iki kavuslu boynuz vardı, gözleri tamamen beyazdı, sadece merkezde küçük yeşil fasulye büyüklüğünde göz bebekleri vardı. Bakışları buz gibiydi, kalın, güçlü toynakları yavaşça yere vuruyordu, kulakları dikti, belli ki tetikti ve hazırdı. Aurasına bakılırsa ilk tanıştığım maymun canavardan daha güçlü olmamalı. Liu Ofeng çimlerin üzerine çömeldi, bakışları soğuktu. Göksel bıçak formasyonu. Arkada oluşan koyu altın renkli uzun çubuk hemen 81 altın ışık huzmesi fırlattı, bunların her 9'u hızla bir araya gelerek bir uzun altın bıçak oluşturdu. 9 altın bıçak hızla yükseldi ve dalgalanan altın enerji anında bıçak alanını oluşturdu. Gümbürtü. Altın gökkuşağı o devasa ilkel kaos canavarının kafasına doğru fırladı. Uluma. Canavar şiddetle başını çevirdi ve hemen öfkeli bir kükreme çıkardı, vücudundaki en keskin noktasını kullanmak ve boynuzlarını altın gökkuşağıyla çarpışmak için hızla başını eğdi. Kılıç alanından gelen mutlak güçle aşılanan altın kılıç biraz kavis çizdi ve boynuzlara sürtünerek hemen yaratığın kafasını deldi. Bu alaşım benzeri kafa kısmı son derece sağlamdı, bıçaktan gelen cihci sesleri ile, altın bıçak sonunda zorlukla içeri girmeyi başardı ve başka bir sesiyle gözlerinin arasından delindi. Devasa canavar rumble yere çöktü, ardından koyu yeşil ruh yükseldi ve bedeni hızla büyük miktarda kaos enerjisine dönüştü. XYU. Liu Ofeng, kara bulut mekiğinin üzerinde durdu, ruh enerjisini ilkel kaos ruhunu sarmak için kullandı ve uzakta ortadan kayboldu. Birkaç saniye sonra, gümbürtü. Yaklaşık 10 kadar devasa ilkel kaos canavarı, hepsi de gök gürültüsü gibi toprağı titreterek koşarak geldi.
Ancak bu birkaç saniye içinde Liu Ofeng çoktan birkaç yüz kilometre uzağa kaçmıştı. Birkaç yüz kilometre uzakta, bir molozun arkasına saklanan, ruh çekirdeğinin ilkel kaos ruhunu emdiği rahat hissini hisseden Liu Ofeng gülümsedi. Çok güzel, canavarı bu şekilde avlayacağım. En fazla birkaç kez saldıracağım ve başarılı olup olmayacağım ya da değil, hemen kaçacağım. Ve bu canavarlara karşı savaşmak bana anlama seviyelerimi de test etme olanağı sağlıyor. Başladı. İlkel kaos canavarlarını avlama dönemi başlamıştı. Liu Ofeng avlanırken taş tablette bu iç bölgedeki canavarların hepsinin evren seviyesinde olduğu söylense de gerçekte bunların %60'ından fazlasının evren 1. seviye olduğunu fark etti. Geri kalanı evren seviyesi 2'den 9'a kadardı ve hepsi çeşitli köken yasalarında uzmandı. Tek zayıflıkları, düşük zekalarıydı. Tıpkı dünyadaki evrimleşmemiş birçok hayvan gibi, daha basit tuzaklar tek başına onların düşmeleri için yeterliydi. Avlanma süreci sırasında ara sıra evren 9. seviyedeki canavarlarla karşılaştı, şans eseri bulutla temas eden asma evren 9. seviyedeydi, etkiler şişen su meyvesinin uzun süre kullanılması nedeniyle, aksi takdirde çok daha fazla tehlikeyle karşı karşıya kalacaktı. Avlanmaya başlamasından 3 ay sonra, iki altın bıçak birleşiyor, yani bu tarafta. Liu Ofeng, bıçak alanını serbest bırakırken sonunda bir bıçağı diğerinin arkasında birleştirmeyi başardı, her ikisinde de altın iplikler dolaşıyor, rüya gibi devasa bir altın bıçak oluşturuyordu, bu bulanık devasa altın bıçak, bıçak alanının gücüyle birlikte korkunç bir güce sahipti. Hemen bir ilkel kaos canavarını öldürdüm. Evrensel bağlantı. O tek vücut hissi. Liu Ofeng bu gizemli duyguyu hatırladı, net bir şekilde açıklayamadı, doğal olarak anladı. Bunu açıklayamamasının nedeni, evrenin uzay yasasının özünü tam olarak kavrayamamasıydı. Yüzenka'nın 108 kelimelik 1. bıçak formunu inceliyordu ve sadece çok azını anladı. Henüz tam olarak kavramamış olsa da en azından şimdi kullanabilirdi. Önce onu serbest bırakacağım. Özü anlamaya gelince, yavaş yavaş ele alacağım. Liu Ofeng inanılmaz derecede heyecanlıydı. Artık iki bıçağı birbirine kaynaştırabilirim, bu iki bıçağı, bıçak alanının yardımıyla, cennetsel köprü seviye 1'in 3 bıçağının kaynaşmasını yenebilmeliyim, değil mi? Düşman 3 bıçağı bir araya getirse de bıçak alanı kullanmadı. Acele etme. Gücüm hala yeterli olmayabilir, bu yüzden kılıç alanını kullanmadı. Liu Ofeng hiç aceleye getirilmemişti, ilkel kaos şehrinde geçirdiği 30 yıl onun için temelleri üzerinde çalışmasıydı, acele etmeye gerek yoktu, ayakları yere basmak en iyisiydi. 800 ay sonra, 3 bıçak bir bıçakta. Köken yasalarını nasıl kullanacağı ve bunu Nansen silahına nasıl aktaracağı konusunda kendisini sürekli olarak ilkel kaos canavarlarına karşı test eden Liu Ofeng, zamanla bunu daha net anlıyordu ve şimdi bu mistik duyguyu önceden kontrol edebiliyordu. Ve 3 bıçağı mükemmel bir şekilde birleştirerek korkunç bir güç oluşturuyor. Sanal evren, cennet köprüsü. Adada, siyah yıldız cübbesi giymiş bekçi Bevin, beyaz cübbeli kanlı bıçak gencine şok olmuş görünüyordu. 3. seviye mi? Bevin önündeki gence şok olmuş görünüyordu, Bindahi'den oluşan grup ilk geldiğinde bu olan zaten tek seferde 2 seviyeyi geçmişti. Bu, ilkel kaos şehrinin tarihinde zaten oldukça nadir görülen bir durumdu, üzerinden bir yıl bile geçmemişti ve şimdi geri döndü. Bolan başını salladı. Devam edin, size başarılar diliyorum. Bekçi Bevin gülümsedi. S.O.O. Beyaz cübbeli genç Bolan hemen adanın kenarına doğru yönelerek uçsuz bucaksız bir köprüye yöneldi. Burada taş bir tablette 2 kelimesi gösteriliyordu. Evren. 52 ilk kaos tableti, 52 köprüyü yansıtıyordu. Bunlardan en büyüğü olan Büyük Balta Köprüsü 32 seviyeye sahipti ve Evren Göksel Köprüsü 2. sırada yer alan 30 seviyeye sahipti. 9. evrende ise 27 seviye vardı, en yüksek, ilk 5'e girmeye yetecek kadar. En alttaki köprünün 21 seviyesi vardı. Seviye sayıları açısından bakıldığında bunun pek bir anlamı yoktu, kişi 21 seviyeye geçebildiği sürece zaten güçlü bir evren ülkesi lideri olabilirdi.
Liu Ofeng'in dahiler grubunda evren ülkesi lideri olma kapasitesine sahip biri olacak mı? Peki. Bolan köprüye doğru koştu.